Conan hareketsiz yatıyordu. Zincirlerinin ağırlığına ve umutsuzluğa, onu yetiştiren vahşi doğanın stoacılığıyla direniyordu. Gerçekten de hiç hareket etmiyordu. Çünkü karanlık ve sessizlikte, vücudunu oynattığı anda zincirlerden çıkan şıngırtı şaşırtıcı derecede yüksek duyuluyordu. Bu sessizlik, binlerce vahşi doğa atasından miras kalan ve çaresiz kaldığı bu konumda ona ihanet etmemesini söyleyen bir içgüdüydü. Bu durum mantıklı bir akıl yürütme sürecinden kaynaklanmıyordu. Sessizce yatmasının sebebi, mantığının ona karanlığın tehlikeleri gizlediğini söylemesi değildi. Bu, tamamen saf bir vahşi içgüdüydü. Haltot'un, kendisine zarar verilmeyeceğini garanti etmişti ve Conan, adamın onu korumasının en azından şimdilik kendi çıkarına olduğuna inanıyordu. Ama çocukluğundan kalan o gizli vahşi içgüdüler hala oradaydı. Tıpkı gizli sığınağında canavarlar dolaşırken sessizce sinen bir çocuk gibi, öylece yatmasına neden oluyordu. Keskin gözleri bile zifiri karanlığı delip geçemiyordu. Ama bir süre sonra, ne kadar olduğunu tahmin edemediği bir süre sonra, hafif bir parıltı belirginleşti. Conan, tepesinden eğik bir şekilde inen gri bir ışık hüzmesi görebiliyordu. Bu ışık, dirseğinin hizasındaki kapı parmaklıklarını ve hatta diğer ızgaranın iskeletini belirsizce aydınlatıyordu. Bu durum onu şaşırttı, ta ki sonunda mantıklı açıklamayı fark edene kadar. Sarayın altındaki derin çukurlarda, yerin çok altındaydı. Ama nedense yukarılardan bir yerden aşağıya doğru bir şaft, bir kuyu inşa edilmişti. Dışarıda ay ışığı tam o eğik noktaya yükselmiş, şaftın aşağısına doğru hafifçe süzülmüştü. Günlerin ve gecelerin geçişi bu şekilde anlaşılıyordu. Belki güneş de o kuyudan aşağıya doğru parlardı, ya da gündüzleri yukarısı kapatılıyordu. Belki de bu, mahkumun sadece bir anlık gün ışığını ya da ay ışığını görmesine izin veren, ince düşünülmüş bir işkence yöntemiydi. Bakışları, daha uzak bir köşede sönükçe parıldayan kırık kemiklere takıldı. Beynini boşuna spekülasyonlarla zorlamadı. Bu zavallının kim olduğunu ve neden buraya mahkum edildiğini öğrenmeye çalışmadı ama kemiklerin parçalanmış halini merak etti. Bir işkence tezgahında kırılmamışlardı. Sonra, dikkatle bakarken, başka bir hoş olmayan detay netleşti. Kaval kemikleri uzunlamasına bölünmüştü ve bunun tek bir açıklaması vardı. İçindeki iliği elde etmek için bu şekilde kırılmışlardı. Yine de, kemik kıran vahşi hayvanlar dışında, hangi yaratık kemik iliği için bunu yapardı? Belki de bu kalıntılar, açlıktan deliliğe sürüklenen bazı zavallıların korkunç, yamyamca bir ziyafetinin sessiz kanıtıydı. Conan, gelecekte bir tarihte kendi kemiklerinin de bu paslı zincirlerde asılı olarak bulunmayacağını merak etti ve tuzağa düşen bir kurdun mantıksız paniğini içinden söküp bastırdı. Kim Meryalı, medeni bir adam gibi küfür etmez, bağırmaz, ağlamaz ya da öfkeyle haykırmazdı. Belki de içindeki fırtına öyle olmasını gerektiriyordu ama göğsündeki acı ve çalkantı onun için daha az sert değildi. Büyük uzuvları, duygularının yoğunluğuyla titriyordu. Batıda bir yerde, Nemedya ordusu krallığının kalbini yakıp yıkarak ilerliyordu. Poitanyalıların küçük ordusu onların önünde duramazdı. Prospero, Tarantia'yı haftalarca, belki aylarca tutabilirdi. Ama sonunda, yeni bir destek gelmezse, sayıca üstün olan düşmana teslim olmak zorunda kalacaktı. Baronlar kesinlikle istilacılara karşı ona destek olurdu. Ama bu arada o, yani Conan, diğerleri mızraklarını doğrultup onun krallığı için savaşırken, karanlık bir hücrede çaresizce yatmak zorundaydı. Kral, güçlü dişlerini kırmızı bir öfkeyle sıktı. Sonra, daha uzaktaki kapının dışında sessiz bir adım duyunca kasıldı. Gözlerini zorlayarak, ızgaranın dış tarafında eğik ve belirsiz bir figür fark etti. Metalin metale çarpmasıyla bir hırıltı duyuldu. Ardından, sanki kilidin içinde bir anahtar çevrilmiş gibi bir tıkırtı geldi. Sonra o şekil sessizce görüş alanının dışına çıktı. Kilidi deneyen bir nöbetçi olduğunu sandı. Bir süre sonra sesin hafifçe tekrarlandığını duydu. Daha ileriye bir yerde, ardından bir kapının yumuşakça açılışı ve uzaklaşan hızlı, yumuşak ayakkabılı ayakların sesleri geldi. Sonra tekrar sessizlik çöktü. Conan uzun bir süre dinledi. Ay, hala gizli şaftın aşağısına doğru parlıyordu ama artık başka hiçbir ses duymuyordu. Sonunda pozisyonunu değiştirdi ve zincirleri tıkırdadı. İşte tam o anda daha hafif bir adım duydu.
Kapının hemen yakınından, hücreye girdiği taraftan gelen yumuşak bir adım. Bir an sonra, ince bir figür gri ışığın içinde loş bir silüet olarak belirdi. "Kral Conan," diye fısıldadı yumuşak, aceleci bir ses. "Aman tanrım, orada mısın? Başka nerede olabilirim?" diye temkinli bir şekilde cevap verdi ve başını çevirip bu hayalete bakmaya çalıştı. İnce parmaklarıyla parmaklıkları tutan bir kızdı bu. Arkasındaki loş parıltı, belinde bükülmüş ipek bir tülün arasından yumuşak figürünü belirginleştiriyor. Mücevherli göğüs zırhında belirsizce parıldıyordu. Karanlık gözleri gölgelerde parlıyor, beyaz uzuvları sanki mermermiş gibi yumuşakça ışıldıyordu. Parlatılmış bir koyuluktaki saçları, loş ışığın sadece ima edebildiği gür bir köpük yığını gibiydi. "Kelepçelerinin anahtarları ve diğer kapının anahtarları," diye fısıldadı. Ve ince, beyaz bir el parmaklıkların arasından geçerek 3 nesneyi yanındaki taşlara çıngırtıyla bıraktı. "Bu ne biçim bir oyun?" diye sordu Conan. "Ne medya dilinde konuşuyorsun ve ne medyada hiç arkadaşım yok. Efendiniz şimdi hangi şeytanlığın peşinde? Seni buraya benimle dalga geçmek için mi gönderdi? Bu bir alay değil." Kız şiddetle titriyordu. Bilezikleri ve göğüs zırhı, tuttuğu parmaklıklara çarpıp tıkırdadı. "Mitra'ya yemin ederim. Siyah gardiyanları sarhoş edip anahtarları çaldım. Onlar bu çukurların koruyucularıdır ve her biri sadece tek bir kilit setini açacak anahtar taşır. Kafanı kırdığın adamın anahtarı ise bir şifacı tarafından götürülmüştü, onu alamadım. Ama diğerlerini çaldım. Ah, lütfen oyalanma. Bu zindanların ötesinde, cehenneme açılan kapılar olan çukurlar var." Bu durumdan biraz etkilenen ama hala şüphe duyan Conan, anahtarları denemeye başladı. İçinden bir başarısızlıkla karşılaşmayı ve arkasından alaycı bir kahkaha patlamasını bekliyordu. Ama anahtar döndü. Birinin gerçekten de onu zincirlerinden kurtardığını keşfetmek şaşırtıcıydı. Sadece zincirleri duvara bağlayan kilit değil, uzuvlarındaki kelepçeler de açılmıştı. Birkaç saniye sonra doğruldu, bu kısmi özgürlüğün coşkusunu içinde hissetti. Hızlı bir adımla ızgaraya doğru ilerledi. Parmakları, parmaklıkların arasındaki o ince bileğin etrafında kapandı. Genç kızı hapsetmişti ama kız cesurca yüzünü onun şiddetli bakışlarına doğru kaldırdı. "Sen kimsin kızım?" diye sordu. "Neden bunu yapıyorsun?" "Ben sadece Zenobaya'yım," diye mırıldandı kız, korkudan nefes nefese kalmış bir halde. "Sadece kralın hareminden bir kız. Eğer bu lanetli bir tuzak değilse," diye mırıldandı Conan. "Bana bu anahtarları getirmenin nedenini göremiyorum." Kız koyu renkli başını önce eğdi, sonra tekrar kaldırıp onun şüphe dolu gözlerinin içine baktı. Gözyaşları, uzun ve koyu kirpiklerinde birer mücevher gibi parıldıyordu. "Ben sadece kralın hareminden bir kızım," dedi, belli bir gururlu alçak gönüllülükle. "Bana hiç bakmadı ve muhtemelen asla bakmayacak. Ben, ziyafet salonunda kemik kemiren köpeklerden biraz daha fazlasıyım. Ama ben boyalı bir oyuncak değilim, etten ve kandanım. Nefes alıyorum, nefreti, korkuyu, sevinci ve sevgiyi biliyorum. Ve seni sevdim, Kral Conan. Yıllar önce Kral Nimed'i ziyaret ettiğin o günü. Belverus sokaklarında şövalyelerinin başında at sürüşünü gördüğümden beri. Kalbim göğsümden fırlayacak gibi oluyordu. Atının toynakları altındaki sokak tozuna düşmek istiyordum. Konuşurken yüzüne renk gelmişti ama koyu gözleri kırpışmıyordu." Conan hemen cevap vermedi. Karşısındaki vahşi, tutkulu ve evcilleşmemiş bir duyguydu. En kaba adam bile bir kadının çıplak ruhunu bu şekilde ortaya dökmesi karşısında etkilenir. Hayranlık duyardı. Başını eğdi ve kırmızı dudaklarını, ince bileğini kavrayan parmaklarına bastırdı. Sonra kız aniden başını kaldırdı. İçinde bulundukları durumu hatırlayınca karanlık gözlerinde bir korku belirdi. "Çabuk," diye fısıldadı aceleyle. "Gece yarısını geçti. Gitmiş olmalısın. Ama bu anahtarları çaldığın için seni canlı canlı derini yüzerek cezalandırmayacaklar mı? Asla bilemeyecekler. Eğer o siyah adamlar sabah kendilerine kimin şarap verdiğini hatırlasalar bile, o kadar sarhoşken anahtarları çaldırdıklarını itiraf etmeye asla cesaret edemezler. Benim elde edemediğim tek anahtar, bu hücre kapısını açan anahtardı. Bu yüzden özgürlüğe çukurlardan geçerek ulaşmalısın. O kapının ötesinde ne korkunç tehlikeler gizleniyor, tahmin bile edemiyorum. Ama bu hücrede kalırsan, çok daha büyük bir tehlike seni bekliyor." Kral Taraskus geri döndü. "Ne? Taraskus mu?" "Evet, büyük bir gizlilikle geri döndü.
Kısa bir süre önce bu çukurlara inmişti, sonra tekrar yukarı çıktı. Tıpkı büyük bir tehlikeyi atlatmış bir adam gibi, solgun ve titriyordu. Onun, asker Arideus'a fısıldayarak, Haltot'una rağmen senin ölmen gerektiğini söylediğini duydum. Peki ya Haltot'un, diye mırıldandı Conan. Kızın titrediğini hissetti. Ondan bahsetme, diye fısıldadı. Şeytanlar genellikle isimleri anıldığında gelirler. Köleler onun odasında, kilitli bir kapının arkasında yattığını ve kara lotus rüyaları gördüğünü söylüyorlar. İnanıyorum ki Taraskus bile gizlice ondan korkuyor, yoksa seni çoktan açıkça öldürürdü. Ama o bu gece çukurdaydı. Ve orada ne yaptığını sadece Mitra bilir. Acaba bir süre önce hücre kapımı kurkalayan Taraskus olabilir mi, diye mırıldandı Conan. İşte bir hançer, diye fısıldadı kız, parmaklıkların arasından bir silah uzatarak. Conan'ın hevesli parmakları, dokunduğu anda o tanıdık nesneyi kavradı. Git. Hızla şu kapıdan geçip sola dönün ve hücrelerin hattı boyunca ilerleyin. Taş bir merdivene gelene kadar sakın yoldan sapmayın. Merdivenleri tırmanın ve üstteki kapıyı açın, anahtarlardan biri oraya uyacaktır. Eğer Mitra'nın iradesi buysa, ben orada seni bekliyor olacağım. Sonra, hafif terliklerinin sesleriyle sessizce gözden kayboldu. Conan omuzlarını silkti ve diğer taraftaki ızgaraya döndü. Bu, Taraskus tarafından planlanmış şeytani bir tuzak olabilirdi. Ama ne olursa olsun, Conan'ın mizacına göre burada ürkekçe ölümü beklemektense, dövüşerek bir tuzağa düşmek çok daha az iğrençti. Kızın verdiği silahı inceledi ve kasvetli bir şekilde gülümsedi. Başka ne olursa olsun, bu hançer kızın pratik zekasını kanıtlıyordu. Bu hançer, bir hanımefendinin odasındaki zarif bir cinayet için seçilmiş ince bir stiletto, mücevherli bir kabza ya da altın bir korumalık değildi. Doğrudan bir savaşçı silahıydı. Geniş bıçaklı, 15 inç uzunluğunda ve elmas gibi keskin bir uca doğru incelen bir yapıdaydı. Memnuniyetle homurdandı. Kabzanın avucundaki hissi onu neşelendirmiş, ona bir güven aşılamıştı. Ona karşı hangi komplo ağları örülürse örülsün, ne tür hile ve ihanetlerle sarsılırsa sarsılsın. Bu bıçak gerçekti. Sağ kolunun büyük kasları, vuracağı ölümcül darbelerin beklentisiyle şişti. Diğer kapıyı denedi, anahtarlarla uğraşırken kapının zaten kilitli olmadığını fark etti. Yine de o siyah adamın kapıyı kilitlediğini hatırlıyordu. Demek ki o gizlice yaklaşan eğik figür, cıvataları yerine takan bir gardiyan değildi. Aksine, kapıyı açmıştı. Bu kilitsiz kapının ardında kötü niyetli bir şeylerin olduğu aşikardı. Ama Conan tereddüt etmedi. Izgarayı itti ve zindanın karanlığına doğru ilk adımını attı. Düşündüğü gibi, kapı başka bir koridora açılmıyordu. Ayaklarının altında geniş, taş döşeli bir zemin uzanıyordu. Hücre sırası arkasında sağa ve sola doğru akıp gidiyordu ama burası zindanın diğer sınırlarının başladığı yerdi. Ne çatıyı görebiliyordu ne de karşı duvarı. Ay ışığı, o genişliğe sadece hücrelerin parmaklıklarından süzülüyor ve içeriği zar zor aydınlatıyordu. Onun kadar keskin gözler bile bu loşlukta. Her hücre kapısının önünde beliren gri lekeleri ancak seçebiliyordu. Sola döndü, zindanların içinde hızla ve sessizce ilerlerken çıplak ayakları taş zeminde hiç ses çıkarmıyordu. Her zindanın önünden geçerken içeriye kısa bir göz atıyordu. Hepsi boş ama kilitliydi. Bazılarının içinde çıplak beyaz kemiklerin parıltısını yakalamıştı. Bu çukurlar, Belverus'un bir şehirden ziyade bir kale olarak inşa edildiği çok eski ve karanlık bir çağın kalıntılarıydı. Ama görünüşe göre, burayı dünyanın tahmin ettiğinden çok daha yakın bir zamanda ve daha geniş bir amaçla kullanmışlardı. Hemen önünde, hızla yukarı doğru yükselen eğimli bir merdivenin loş hatlarını gördü. Aradığı merdivenin bu olduğunu biliyordu. Tam o anda aniden durdu. Ve ayağının dibindeki derin gölgelerin içine çömeldi. Arkasında bir yerde bir şey hareket ediyordu. Hantal, gizemli ve insan ayaklarına ait olmayan adımlarla ilerleyen bir şey. Uzun hücre sırasına doğru aşağıya bakıyordu. Her birinin önünde loş gri bir kare oluşturan ışıklar, az yoğun bir karanlık yamadan ibaretti. Ama o, bu ışıklı karelerin içinde bir şeyin hareket ettiğini gördü. Ne olduğunu tam olarak anlayamıyordu. Ama ağır, devasa ve bir insandan çok daha çevik, çok daha hızlı hareket ediyordu. Gri karelerin üzerinden geçerken onu görüyor. Ardından gölgelerin arasında birleştiğinde gözden kaçırıyordu.
Bu tuhaf, gizli ilerleyiş. Görüş alanında bir bulanıklık gibi ortaya çıkıp kayboluyordu. Yaratığın, her kapıyı sırayla denerken parmaklıkları titrettiğini duydu. Ve nihayet, az önce kendi çıktığı hücreye ulaştığında, kapı gıcırtıyla açıldı. Büyük, hantal bir silüet gri ışığın önünde kısa bir süreliğine belirdi ve ardından zindanın içinde kayboldu. Conan'ın yüzünden ve ellerinden soğuk terler damlıyordu. Artık Taraskus'un neden kapısına gizlice yaklaştığını ve neden o kadar hızlı kaçtığını anlamıştı. Kral, onun kapısının kilidini açmıştı. Ve bu cehennem çukurlarında, içinde karanlık bir canavarın saklandığı başka bir hücrenin kapısını da açıp bırakmıştı. Şimdi o hücreden çıkmış. Şekilsiz başını yere yakın tutarak tekrar koridorda yukarıya doğru ilerlemeye başlamıştı. Artık kilitli kapılar umurunda değildi, izi kokluyordu. Conan onu şimdi daha net görebiliyordu. Gri ışık, devasa ve antropomorfik, insansı, bir bedeni açığa çıkarmıştı. Ama bu beden herhangi bir adamdan çok daha büyük ve kalındı. İki ayağı üzerinde öne eğik bir şekilde ilerliyordu. Gri ve sık tüylerle kaplıydı, kalın kılları gümüş gibi parlıyordu. Başı, insan çehresinin korkunç bir taklidiydi, uzun kolları neredeyse yere kadar uzanıyordu. Conan sonunda anlamıştı. Zindanda kırılmış o kemikleri ve çukurların bu gizemli hayaletini tanımıştı, bu bir gri maymundu. Vilayet denizinin dağlık doğu kıyılarındaki ormanlardan gelen, o korkunç insan yiyenlerden biri. Yarı efsanevi ve tamamen dehşet verici olan bu maymunlar, H.Y. Borean efsanelerinin goblinleri. Aslında doğal dünyanın canavarları, yamyamları ve gece ormanlarının katilleriydi. Varlığının kokusunu aldığını biliyordu. Çünkü yaratık şimdi namlu benzeri vücudunu kısa, güçlü ve eğik bacaklarıyla sallayarak hızla ona doğru geliyordu. Conan, yukarılara uzanan merdivene hızlıca bir göz attı. Ama o canavara arkasını dönüp kaçamayacağını, merdivenleri tırmanamadan yakalanacağını anladı. Bu yüzden onunla yüzleşmeyi seçti. Yüz yüze. Conan, ay ışığının doldurduğu en yakın kareye doğru çıktı. Böylece ışığın sağlayabileceği tüm avantajı elde etmek istiyordu. Çünkü biliyordu ki bu canavar, karanlıkta kendisinden çok daha iyi görüyordu. Yaratık onu görür görmez durdu. Büyük, sarı dişleri gölgelerin arasında parıldıyordu ama hiçbir ses çıkarmıyordu. Gece ve sessizliğin yaratıkları olan vilayetin gri maymunları, avlanırken tamamen sessizdir. Ama o loş, korkunç yüz hatlarında, insan yüzünün acınası bir taklidiyle birleşen, hayvanca bir vahşetin coşkusu okunuyordu. Conan dik duruyordu. Yaklaşan canavarı hiç titremeden izledi. Hayatını tek bir darbeye riske atması gerektiğini biliyordu, ikinci bir şansı olmayacaktı. Saldırıp kaçmaya da zamanı yoktu. Eğer o korkunç pençelerden sağ çıkmayı umuyorsa, ilk darbe öldürücü olmalı ve anında bitirmeliydi. Bakışlarını yaratığın kısa ve kısık boğazına, kıllı göbeğine ve devasa birer kalkan gibi kabaran güçlü göğüs kafesine çevirdi. Kalbi kesinlikle orada olmalıydı. Bıçağın ağır kaburgalara çarpıp sapma riskini almaktansa, darbeyi anında ölüm getirecek o noktaya indirmeliydi. Tüm olasılıkların farkında olan Conan, göz hızını, elini ve kas gücünü bu insan yiyen canavarın kaba gücüne ve vahşetine karşı biledi. Canavarla göğüs göğse gelmeli. O ölümcül darbeyi indirmeli ve ardından hayatta kalmak için kendi bedeninin sertliğine güvenmeliydi. O amansız çarpışma anı gelip çatmıştı. Maymun, korkunç kollarını iki yana açıp üzerine doğru atıldığında, Conan araya girdi ve tüm gücüyle vurdu. Bıçağın, kıllı göğse kabzasına kadar battığını hissetti. Ve tam o anda, başını yana eğip tüm vücudunu düğüm gibi kenetlenmiş bir kas kütlesi halinde topladı. Kapanan kollardan sıyrılmaya çalışırken, dizini canavarın karnına sertçe sapladı ve kendini o ezici kavramaya karşı savundu. Bir anlık baş dönmesiyle, sanki bir depremin girdabında parçalanıyormuş gibi hissetti. Sonra aniden serbest kaldı ve kendini yerde buldu. Canavar, alt tarafta hayatını kaybediyordu. Kırmızı gözleri yukarı dönmüş, hançerin kabzası göğsünde titriyordu. Conan'ın o umutsuz ve ölümcül hamlesi hedefini bulmuştu. Uzun bir çatışmanın ardından nefes nefese kalan Conan'ın her uzvu titriyordu. Bazı eklemleri sanki yerinden çıkmış gibi acıyor. Canavarın pençelerinin derisinde açtığı yırtıklardan kan damlıyordu. Kasları ve tendonları acımasızca gerilmiş ve bükülmüştü.
Canavar bir saniye daha uzun yaşasaydı, kesinlikle onu parça parça ederdi. Ama Kim Meryalı'nın muazzam gücü, o ölümcül saniyede canavarın can çekişirken yaptığı ve daha zayıf bir adamı yok edebilecek o son sarsıntıya direnmeyi başarmıştı. Conan eğildi ve canavarın göğsünden bıçağı kopardı. Sonra o da hızla merdivenden yukarı çıktı. Karanlığın taşıdığı başka ne korku vardı tahmin edemiyordu ama daha fazlasıyla karşılaşmak istemiyordu. Bu, dokunma ve gitme tarzı mücadele, dev Kimörlü için bile çok zordu. Ay ışığı yerden soluyor, karanlık kapanıyordu. İçeriye girdi ve panik gibi bir şey, onu merdivenden yukarı takip etti. Başlığa ulaştığında ve 3. anahtarı hissettiğinde derin bir nefes aldı. Hafif bir rahatlama iç çekişiyle kilidi açtı. Kapıyı hafifçe araladı, boynunu uzattı. Yarı insan, yarı hayvani bir düşmandan saldırı bekleyerek içeriği süzdü. Çıplak, taş bir koridora baktı, loş ışıklı ve ince bir kapının önünde, esnek bir figür duruyordu. Majesteleri, düşük ve canlı bir çığlıktı bu, yarısı rahatlamış, yarısı ise korku içindeydi. Kız yanına atladı, sonra utanmış gibi tereddüt etti. "Kanıyorsun," dedi, "yaralandın." Sabırsız bir el hareketiyle bunu önemsemediğini belirtti. Bebeğe bile zarar vermeyecek çizikler. Ama şişin işe yaradı. Taraskus'un maymunu, şu anda kaval kemiklerimin iliğini çatlatmış olabilirdi. "Peki, şimdi ne olacak?" Tırnak işareti. "Beni takip et," diye fısıldadı kız, "seni şehir surlarının dışına götüreceğim." Orada bir at sakladım. Koridorda ilerlemek için döndü. Ama Conan, çıplak omzuna ağır bir el uzattı. Devasa kolunu kızın ince beline sararken, yumuşak bir tonla talimat verdi. "Yanımda yürü. Şimdiye kadar bana adil davrandın ve ben de sana inanma eğilimindeyim. Ama bu kadar uzun süre yaşayabildiysem, hiçbir insanın iyiliğine gereğinden fazla güvenmediğim içindir. Adam ya da kadın, fark etmez. Yani, şimdi bana yalan söylersen, bu şakanın tadını çıkaracak kadar yaşayamazsın." Kız, parıldayan hançeri ya da sert kasların esnek bedenindeki temasını hissedince irkilmedi. "Seni aldatırsam beni acımasızca öldürürsün," diye yanıtladı, gerçekten. Tehdit altında bile olsa, kolunun bana dokunması bir hayal gibi. Tonozlu koridor bir kapıda sona eriyordu. Kapıyı açtı. Dışarıda, sarık ve ipek peştemalli bir başka siyahi dev. Elinin altındaki taşların üzerinde duran kavisli bir kılıçla bekliyordu. Hareket etmedi. "Onun şarabına uyuşturucu kattım," diye fısıldadı kız. Yatan figürden kaçınmak için başını çevirerek, "O, zindanların son ve en dıştaki muhafızı. Daha önce hiç kimse onlardan kaçamadı ve kimse onları aramaya yeltenmedi. Yani buraları sadece bu siyahi adamlar korur. Tüm hizmetçiler arasında sadece bunlar, Kral Conan'ın Haltotun'un arabasında bir mahkum olarak getirildiğini biliyordu. İzliyordum, uykusuzca. Avluya açılan üst pencerelerden dolayı diğer kızlar uyurken bile uyanıktım. Çünkü batıda bir savaşın yaşandığını biliyordum ve senin için korkuyordum. Siyahilerin seni merdivenden yukarı taşıdığını gördüm ve meşale ışığında seni tanıdım. Bu gece sarayın bu kanadına sızdım, tam zamanında, seni zindanlara taşıdıklarını gördüm. Daha önce, gece çökmeden buraya gelmeye cesaret edememiştim. Bütün gün Haltotun'un odasında, uyuşturucunun etkisinde baygın yatmış olmalısın. Ah, dikkatli olalım. Bu gece sarayda garip şeyler oluyor. Köleler, Haltotun'un Stygia lotusunun etkisiyle derin bir uykuda olduğunu söylerdi. Ancak Taraskus sarayda, gizlice içeri girdi. Uzun yolculuğun tozunu taşıyan pelerinine sarılmış bir halde, gizli kapıdan geçti. Yanında sadece zayıf ve sessiz silahdarı Araytys vardı. "Anlayamıyorum. Ama korkuyorum." Dar ve kıvrımlı bir merdivenin dibine ulaştılar. Orada dar bir panelden geçip paneli kenara kaydırdı. İçeri geçtiklerinde paneli tekrar yerine koydu ve panel, duvarın süslü bir parçası haline geliverdi. Daha geniş, halı kaplı ve duvar halılarıyla süslü bir koridordaydılar. Asılı lambalar çevreye altın bir parıltı saçıyordu. Conan dikkatle dinledi, ama sarayda hiçbir ses duymadı. Sarayın hangi bölümünde olduğunu ya da Haltotun'un odasının hangi yönde kaldığını bilmiyordu. Kız, koridorda onu çekerken titriyordu. Tam o sırada saten maskeli bir nişin, duvar halısının yanında durdular. Halıyı kenara çekip içeri girmesini işaret etti ve fısıldadı. "Burada bekle. Koridordaki o kapının ötesinde."
Günün veya gecenin herhangi bir saatinde kölelerle ya da hadımlarla karşılaşma olasılığımız çok yüksek. Denemeden önce, yolun açık olup olmadığına bakacağım. Anında, Conan'ın keskin şüpheleri uyandı. Beni bir tuzağa mı sürüklüyorsun? Kızın karanlık gözlerine yaşlar doldu. Dizlerinin üzerine çöktü ve adamın kaslı elini tuttu. Ah, kralım, şimdi bana güvenmeyeceksen ne zaman güveneceksin? Sesi çaresizlik ve aciliyetle titriyordu, şüphe eder ve tereddüt edersen, kayboluruz. Neden seni şimdi zindandan çıkarıp sonra ihanet edeyim? Tamam, diye mırıldandı, sana güveneceğim. Ama Krom şahit ki, bir ömrün alışkanlıkları kolayca bir kenara bırakılmıyor. Eğer Nemedia'daki tüm kılıç ustalarını üzerime çekmiş olsan bile artık sana zarar vermem. Senin için, Taraskus'un o lanetli maymunu üzerime zincirlerle ve silahsız gelse yine fark etmezdi. Ne istersen yap, kızım. Ellerini öperek hafifçe ayağa fırladı kız ve koridorda koşarak, ağır bir çift kapının ardında kayboldu. Conan arkasından baktı. Ona güvenmekle aptallık edip etmediğini merak etti. Sonra güçlü omuzlarını silkti ve sığınağını gizleyen saten perdeleri birleştirdi. Tutkulu, genç bir güzelliğin onun için hayatını riske atması gerekiyordu. Hayatında böyle şeyler sık sık olurdu. Bu kadarı yeterliydi. Hem maceralarla dolu geçmişinde hem de krallığı döneminde birçok kadın ona hayranlıkla bakmıştı. Yine de Niş'in içinde hareketsizce onun dönüşünü beklemedi. İçgüdülerini takip ederek Niş'in içinde başka bir çıkış aradı ve kısa sürede bir tane buldu. Duvar halısıyla gizlenmiş dar bir geçit ağzı. Zar zor görünen, süslü ve oyma bir kapıya uzanıyordu. Dış koridordan içeriye loş bir ışık süzülüyordu. Ve o, içeriye doğru bakarken, o oyma kapının ötesinde bir başka kapının açılıp kapandığını duydu. Ardından alçak sesli mırıldanmalar geldi. O seslerden birinin tanıdık gelmesi, esmer yüzünde karanlık bir ifadenin belirmesine neden oldu. Tereddüt etmeden koridordan süzüldü ve avının peşinden giden bir panter gibi kapının yanına çömeldi. Kapı kilitli değildi. Yavaşça hamle yaparak, doğabilecek olası sonuçları umursamadan ya da nasıl savunacağını düşünmeden çatlağı pervasızca araladı. Kapının diğer tarafı duvar halılarıyla kapatılmıştı, ama kadifelerin arasındaki ince bir yarıktan. Abanoz masa üzerinde mumla aydınlatılmış bir odayı görebiliyordu. O odada iki adam vardı. Biri, yara izli, deri pantolonlu ve yırtık pelerinli karanlık görünümlü bir serseriydi. Diğeri ise Nemedia kralı Taraskatu. Taraskus huzursuz görünüyordu. Biraz solgundu, sürekli konuşuyor ve etrafına bakınıyordu. Sanki bir ses duymaktan ya da bir ayak sesinden korkuyormuş gibiydi. Hızlı ol ve hemen git, diyordu, uyuşturucunun etkisiyle derin bir uykuda. Ama ne zaman uyanacağını bilmiyorum. Taraskus'un dudaklarından korku sözleri duymak garip, diye mırıldandı diğeri. Sert ve derin bir sesle. Kral kaşlarını çattı. Sıradan bir insandan korkmam, bildiğin gibi. Ama Valkya'da dirilttiğimiz bu uçurumlar sakini şeytanın bir sahtekar olmadığını gördüğümde, onun güçlerinden korkmaya başladım, çünkü sınırlarını bilmiyorum. Ama bildiğim bir şey var ki, tüm gücü, ondan çalınan o lanetli nesneyle bağlantılı. Onu hayata döndüren şey buydu, yani kesinlikle büyüsünün kaynağı. Onu iyi saklamıştı, ama gizli emrimle bir köle onu gözetledi ve nesneyi altın bir sandığı da sakladığı gizli bölmeye koyarken gördü. Yine de, Haltot'un bizzat lotus uykusuna gömülmüş olmasaydı bunu çalmaya cesaret edemezdim. Bence bu onun gücünün sırrı. Orestes onunla birlikte bu gücü kullanarak onu hayata döndürdü. Eğer dikkatli olmazsak hepimizi köle yapacak. Bu yüzden al bunu ve sana emrettiğim gibi denize at. Ve karadan öyle bir uzaklığa fırlat ki, ne gelgit ne de fırtına onu bir daha karaya, kumsala sürükleyebilsin. Ücretini aldın. Öyle dedik ya, diye homurdandı serseri, ve sana altından daha fazlasını borçluyum, kral. Sana minnettarlık borçluyum. Hırsızlar bile minnettar olabilir. Bana ne kadar borçlu olduğunu hissediyorsan, diye yanıtladı Taraskus. Bu şeyi denize fırlattığında ödemiş olacaksın. Zingıra'ya gideceğim ve Kordova'dan bir gemi ayarlayacağım, diye söz verdi diğeri. Argos'ta bir cinayet yüzünden kafamı göstermeye cesaret edemiyorum, yani. Umurumda değil, yeter ki bu iş bitsin. İşte burada, avluda seni bir at bekliyor. Git ve çabuk ol. Aralarında bir şey geçti. Canlı bir ateş gibi alevlenen bir şey.
Conan bunu sadece kısa bir anlığına görebildi. Ve sonra serseri, geniş şapkasını gözlerinin üzerine kadar indirdi. Pelerinini omzuna attı ve aceleyle odadan çıktı. Kapı arkasından kapanırken, Conan da onunla birlikte hareket etti. Zincirlerinden kurtulmuş bir kan hırsının yıkıcı öfkesiyle. Kendini mümkün olduğunca uzun süre kontrol altında tutmuştu. Düşmanını bu kadar yakınında görünce vahşi kanı kaynamış. Tüm temkinliliğini ve ölçülülüğünü yok etmişti. Taraskus iç kapıya doğru dönerken, Conan kapıyı yırtarcasına açtı. Ve kan arzusuyla deliye dönmüş bir panter gibi odaya atladı. Taraskus hızla döndü. Ama daha saldırganını tanıyamadan Conan'ın hançeri ona doğru sertçe indi. Ama darbe ölümcül olmamıştı. Conan bunu vurduğu anda anladı. Ayağı perdelerin katına takılmış ve atladığı sırada onu tökezletmişti. Hançerin ucu Taraskus'un omzuna saplanıp kaburgalarına doğru ilerlerken, Nemedya kralı acıyla çığlık attı. Darbenin şiddeti ve Conan'ın saldıran bedeni, kralı masanın üzerine fırlattı. Masa devrildi ve mum söndü. İkisi de Conan'ın hücumunun şiddetiyle yere yuvarlandı. Duvar halısı ikisini de kıvrımlarıyla engelliyordu. Conan karanlıkta körü körüne bıçak sallıyor, Taraskus ise panik içinde çığlık atıyordu. Korku ona insanüstü bir enerji vermiş gibiydi. Taraskus karanlığın içinden sıçrayarak fırladı ve bağırarak kaçtı, "Yardım edin! Muhafızlar! Araites! Orestes! Orestes!" Conan, hayal kırıklığının verdiği öfkeyle küfrederek, dolaşan halılardan ve kırık masadan sıyrılarak ayağa kalktı. Kafası karışmıştı ve sarayın planını bilmiyordu. Taraskus'un bağırışları hala uzakta yankılanıyor. Buna karşılık vahşi bir haykırış patlıyordu. Nemedyalı karanlıkta ondan kaçmıştı ve Conan onun hangi yöne gittiğini göremiyordu. Kimörlü'nün intikam için vurduğu aceleci darbe başarısız olmuştu. Şimdi geriye kalan tek şey, kendi derisini kurtarmaktı. Öfkeyle küfrederek koridordan aşağı koştu ve nişe geri döndü, aydınlık koridora sert bir bakış attı. Tam o sırada Zenoba'ya, karanlık gözleri korkuyla büyümüş bir halde ona doğru koşarak yaklaştı. "Ah, ne oldu?" diye ağladı kız, saray uyandı. "Yemin ederim sana ihanet etmedim." "Hayır, bu eşek arısı yuvasını ben çomakladım," diye homurdandı adam. "Eski bir hesabı kapatmaya çalıştım. Buradan en kısa çıkış yolu neresi?" Kız adamın bileğini yakaladı ve koridorda hızla koşturdu. Ama daha diğer uçtaki ağır kapıya ulaşamadan, arkalarından boğuk bağırışlar yükseldi ve kapılar diğer taraftan gelen bir saldırının etkisiyle sallanmaya başladı. Zenoba'ya ellerini sıktı ve inledi. "Önümüz kesildi. Kapıyı kilitleyip öyle dönmüştüm. Ama bir anda patlatacaklar. Arka kapıya giden yol buradan geçer." Conan döndü. Koridorun yukarısından, henüz görünmeseler de düşmanlarının hem arkada hem de önde olduğunu haber veren, yükselen bir gürültü duydu. "Çabuk, bu kapıya," diye bağırdı kız çaresizce, koridorda koşup bir odanın kapısını açarak. Conan onu takip etti ve ardından altın tokmağı arkalarından kilitledi. Boş, süslü bir odaya dalmışlardı. Kız onu altın parmaklıklı bir pencereye doğru çekti, dışarıda ağaçlar ve çalılıklar görünüyordu. "Sen güçlüsün," dedi nefes nefese, "bu parmaklıkları koparabilirsen kaçabilirsin. Bahçe muhafızlarla dolu ama çalılar sıktır, onlardan gizlenebilirsin. Güney duvarı aynı zamanda şehrin surudur. Bunu aştıktan sonra kaçma şansın olur. Şehrin güneyindeki Trolos çeşmesinin birkaç yüz adım batısında. Yolun kenarındaki bir çalılıkta senin için bir at saklandı. Nerede olduğunu biliyor musun?" "Evet, peki ya sen?" "Seni de yanımda götürmek istemiştim." Kızın güzel yüzünü bir sevinç seli aydınlattı. "O zaman mutluluk kadehim dolup taşıyor demektir. Ama senin kaçışını engellemeyeceğim. Benim gibi bir yükle başarısız olurdun." "Hayır, benim için korkma, senin kaçmana isteyerek yardım ettiğimi asla düşünmeyecekler. Git, az önce söylediğin şey, uzun yıllar boyunca hayatımı gururla dolduracak." Conan onu demir kollarıyla yakaladı, ince, canlı vücudunu göğsüne bastırdı. Kollarında nefes nefese kalana dek gözlerini, yanaklarını, boğazını ve dudaklarını şiddetle öptü. Tıpkı fırtınalı bir rüzgar gibi, sevişmesi de vahşi ve amansızdı. "Gidiyorum," diye mırıldandı, "But Krom şahit ki, bir gün seni geri alacağım." Dönerek, devasa bir güçle altın parmaklıkları kavradı ve yuvalarından kopardı. Bir bacağını pencere pervazından dışarı attı ve duvardaki süslere tutunarak hızla aşağı indi.
Bahçeye ayak basar basmaz. Yükselen gül çalılarının ve ağaçların labirentinde bir gölge gibi eriyip kayboldu. Omzunun üzerinden attığı tek bakış, ona Zenoba'yı gösterdi. Pencere pervazına yaslanmış, kolları sessiz bir veda ve kabullenişle arkasından uzanmıştı. Muhafızlar bahçede koşuşturuyor, tüm sarayda gürültü gittikçe yükseliyordu. Parlatılmış cilalı bronz zırhları ve tepeli miğferleriyle uzun boylu adamlar her taraftaydı. Yıldız ışığı, ağaçların arasında parıldayan zırhlarına çarpıyor ve her hareketlerini ele veriyordu. Ancak çıkardıkları sesler çok önceden yerlerini belli ediyordu. Vahşi doğada yetişmiş olan Conain için bu koşuşturmalar, çalılıklar arasındaki sığırların şuursuzca kaçışmasından farksızdı. Bazıları, onun kalın bir çalılık kümesinin içinde düz bir şekilde yattığı yerin birkaç adım yakınından geçti, ama varlığını asla tahmin edemedi. Hedefleri saray olduğu için etraflarındaki başka hiçbir şeyin farkında değillerdi. Onlar bağırarak uzaklaşırken, Conain ayağa kalktı ve bir panterin çıkaracağından daha fazla ses çıkarmadan bahçede ilerledi. Çok geçmeden güney duvarına ulaştı ve gözetleme yerine çıkan merdivenleri tırmandı. Duvar, insanları dışarıda tutmak için yapılmıştı, içeridekileri değil. Surlarda devriye gezen hiçbir bekçi görünmüyordu. Bir mazgalın yanında çömelerek, arkasındaki servi ağaçlarının üzerinde yükselen büyük saraya son kez baktı. Her pencerede ışıklar yanıyordu. Figürlerin görünmez iplerle hareket ettirilen kuklalar gibi oraya buraya atıldığını görebiliyordu. Hafifçe gülümsedi, veda ve tehdit dolu bir işaretle yumruğunu salladı ve kendini surların dış kenarından aşağıya bıraktı. Duvarın birkaç metre aşağısındaki alçak bir ağaç Conan'ın ağırlığını karşıladı. Sessizce dalların arasına düştü. Bir an sonra, uzun süredir içini kemiren intikam arzusuyla gölgelerin arasından hızla ilerlemeye başladı. Belverus'un surlarını bahçeler ve eğlence villaları çevreliyordu. Muhafızların mızraklarına yaslanıp uyukladığı bu yerlerde, gizli bir figür hızla duvarlara tırmanıyor, ağaç dallarının oluşturduğu kemerli sokakları geçiyor. Bahçelerin ve bağların arasından sessizce süzülüyordu. Bekçi köpekleri uyanıp bu süzülen gölgeye karşı derin havlayışlarını yükseltiyor. Yarı hissedilen, yarı kokusu alınan bu karaltı ise saniyeler içinde kayboluyordu. Sarayın bir odasında, kanla sıçramış kanepe üzerinde kıvranan Taraskus, Orastiz'in usta ve hızlı parmakları altında küfürler savuruyordu. Saray geniş gözlü, titreyen hizmetkarlarla doluydu. Ancak kralın yattığı oda, sadece kendisi ve asi rahip için boşaltılmıştı. "Hala uyuduğundan emin misin?" diye sordu Taraskus yeniden. Orastiz'in sürdüğü şifalı bitki sularının acısına karşı dişlerini sıkarak. Rahip, omzundaki ve kaburgalarındaki uzun, yırtık yarayı bandajlıyordu. "Istar, Mitra ve Set adına. Bu yara cehennem gibi yanıyor. Eğer şansın olmasaydı, şu anda hayatta bile olamazdın," diye yorum yaptı Orestes. "O bıçağı kullanan kişi öldürmek için vurmuş. Evet, sana Haltotun'un hala uyuduğunu söyledim. Neden bu noktada bu kadar acele ediyorsun? Bunun onunla ne ilgisi var? Bu gece sarayda neler olduğunu bilmiyor musun?" Taraskus, rahibin yüzünü yakıcı bir dikkatle inceledi. "Hiçbir şey. Bildiğin gibi, Haltotun için eski el yazmalarının çevirisini yapmakla meşguldüm. Birkaç yüzyıl önce yazılmış ezoterik ciltleri, onun okuyabileceği dillere aktarıyorum. Kendi zamanının tüm dillerine ve yazılarına oldukça hakimdi. Ancak yeni dillerin hepsini henüz öğrenmedi. Zaman kazanmak ve yeni bir bilgi keşfedilip keşfedilmediğini öğrenmek için bu eserleri çevirmemi benden kendisi istedi. Dün gece döndüğünü, beni çağırıp savaşı anlatana kadar bilmiyordum. Sonra odama döndüm ve saraydaki gürültü beni hücremden çıkarana kadar da bir şeyden haberim olmadı. O halde Haltotun'un, Akilonya kralını bu sarayda bir esir olarak tuttuğunu bilmiyorsun." Orestes şaşırmadan başını salladı. "Haltotun sadece Conan'ın artık bize karşı çıkamayacağını söyledi. Sanırım öldüğünü ima etmişti, detayları sormadım. Haltotun, ben onu öldürmek istediğim halde onun hayatını kurtardı," diye hırladı Taraskus, "amacını hemen anladım. Conan'ı esir tutup bize karşı kullanacaktı. Amalrike, Valerius'u ve bana karşı. Conain yaşadığı sürece Akilonya için bir tehdit ve birleştirici bir güçtür. Bu güç, bizi normalde kabul etmeyeceğimiz şartlara zorlamak için kullanılabilir. Bu ölümsüz Pythonlu'ya güvenmiyorum. Son zamanlarda ondan korkmaya başladım. Doğuya doğru hareket ettikten birkaç saat sonra onu takip ettim.
Conan ile ne yapmayı planladığını öğrenmek istiyordum. Onu zindanlara kapattığını öğrendim. Barbarın ölmesini istiyordum. Ve başardım da. Kapıda temkinli bir tıklama duyuldu. "Bu Araytız," diye homurdandı Taraskus, "onu içeri al." Nemedyalı silahlar içeri girdi, gözleri bastırılmış bir heyecanla parlıyordu. "Ne oldu Araytız?" diye bağırdı Taraskus, "saldıran adamı buldun mu? Onu gördün mü?" "Onu görmediniz mi efendim?" diye sordu Araytız. Sanki kralın zaten bildiği bir gerçeği teyit etmek ister gibi, "Onu tanımadınız mı?" "Hayır. Her şey çok hızlı oldu ve mum sönmüştü. Aklıma gelen tek şey, bunun Haltotun'un büyüsüyle üzerime salınan bir şeytan olduğuydu." Pythonlu, odasında derin bir uykuda. Ama bu durum tam anlamıyla kötü. Araytız heyecanla ince omuzlarını sarstı. "Konuş dostum," diye bağırdı Taraskus sabırsızca, "ne buldun orada?" "Boş bir zindan," diye fısıldadı silahdar ve büyük maymunun cesedi. "Ne?" Taraskus yataktan doğruldu, ani hareketle açık yarasından kan fışkırdı. "Evet, insan yiyen canavar ölmüş. Kalbinden bıçaklanmış. Ve Conan gitmiş." Taraskus'un yüzü griye döndü. Mekanik bir şekilde Orastiz'in onu tekrar yatırmasına izin verdi ve rahip parçalanmış bedeni üzerinde yeniden çalışmaya başladı. "Conan," diye tekrarladı, "ezilmiş bir ceset değil. Kaçmış. Mitra adına. O bir insan değil, kendisi bir şeytan. Bu yaranın arkasında Haltotun olduğunu sanmıştım. Ama şimdi görüyorum. Tanrılar ve şeytanlar şahit ki, beni bıçaklayan Conan'dı." Araytız. "Evet, majesteleri. Sarayın her köşesini arayın. Şu anda karanlık koridorlarda aç bir kaplan gibi gizleniyor olabilir. Hiçbir niş incelemenizden kaçmasın ve dikkatli olun. Avlayacağınız kişi medeni bir adam değil. Vahşi bir canavarın gücüne ve gaddarlığına sahip, kan arzusuyla dolu bir barbardır. Saray arazisini ve şehri kuşatın. Duvarların etrafına kordon çekin. Eğer şehirden kaçtığını öğrenirseniz, ki muhtemelen yapmıştır, bir atlı birliği kurup peşine düşün. Duvarları geçtikten sonra onu avlamak, tepelerin arasında kurt aramaya benzer. Ama acele edin, onu hala yakalayabilirsiniz. Bu konu, sıradan bir insan zekasından daha fazlasını gerektiriyor," dedi Orestes. "Belki de Haltotun'dan tavsiye almalıyız." "Hayır," diye şiddetle bağırdı Taraskus, "askerler Conan'ı bulsun ve onu öldürsün. Kaçmasını engellemek için bir mahkumu öldürdük diye Haltotun bize karşı kin güdemez." "Pekala," dedi Orestes. "Ben bir Aheronlu değilim ama bazı gizli sanatlar ve kendilerini maddi dünyada gizleyen bazı ruhların kontrolü konusunda bilgiliyim. Belki bu konuda size yardımcı olabilirim." Trolos çeşmesi, şehir surlarından 1 mil uzaklıktaki yolun kenarında, meşe ağaçlarının çevrelediği bir halkada duruyordu. Suyun müzikal uğultusu, yıldız ışığının sessizliğinde Conan'ın kulaklarına ulaştı. Buz gibi dereden derin bir yudum içti ve ardından güneye doğru, küçük ve yoğun bir çalılığa doğru aceleyle ilerledi. Oraya baktı. Çalıların etrafından dolandığında büyük, beyaz bir at gördü. Derin bir nefes alarak tek bir adımla ona ulaşmak üzereydi ki. Alaycı bir kahkaha onu durdurdu, sert bir bakışla döndü. Gölgelerin arasından, yıldız ışığında sönükçe parıldayan zırhlı bir figür çıktı. Bu, tüylü ve parlatılmış saray muhafızlarından biri değildi. Başında bir miğfer, üzerinde gri zincir zırh olan uzun boylu bir adamdı. Nemedia'ya özgü bir savaşçı sınıfı olan, maceracılardan biriydi bu. Servete ulaşamamış ya da şövalyelik makamından düşmüş. Hayatlarını tamamen savaşa ve maceraya adamış sert savaşçılar. Bunlar kendi başlarına buyruk bir sınıftı. Bazen birliklere komuta ederlerdi ama sadece krala karşı hesap verirlerdi. Conan, karşısında çok daha tehlikeli bir düşman olduğunu biliyordu. Gölgelerin arasına hızlıca göz atarak adamın yalnız olduğundan emin oldu. Büyük göğsünü hafifçe şişirdi. Ayak parmaklarını toprağa bastı ve kasları gergin bir yay gibi kıvrıldı. "Amalrich'in bir işi için Belverus'a doğru biniyordum," dedi maceracı, temkinli bir şekilde ilerleyerek. Yıldız ışığı, elinde çıplak olarak taşıdığı büyük 250 kılıcın üzerinde uzun bir parıltı oluşturuyordu. "Çalılıkta bir at bana kişnedi. Araştırdım ve bir atın burada bağlı olmasını garip buldum. Bekledim. Ve işte, nadir bir ödül yakaladım. Maceracılar kılıçlarıyla yaşardı. Seni tanıyorum," diye mırıldandı Nemedyalı, "sen Conan'sın, Akilonya kralı. Valkya Vadisi'nde öldüğünü gördüğümü sanmıştım ama." Conan,
Ölümcül bir kaplanın sıçrayışı gibi fırladı. Maceracı deneyimli bir dövüşçü olsa da, barbar içgüdülerinin barındırdığı o akıl almaz hızı hesaba katamamıştı. Hazırlıksız yakalandı, ağır kılıcı ancak yarıya kadar kalkabilmişti. Vurmaya ya da savuşturmaya fırsat bulamadan, kralın hançeri adamın boğazına saplandı. Köprücük kemiğinin üzerinden aşağıya doğru eğilerek tam kalbine ulaştı. Boğuk bir gurultuyla sarsıldı ve yere yığıldı. Conan, kurbanı düşerken acımasızca hançerini geri çekti. Beyaz at, kan kokusunu alınca ürkerek kişnedi ve geri çekildi. Elinde damlayan hançerle cansız düşmanına sertçe bakan, geniş göğsünden terler süzülen Conan, adeta bir heykel gibi dikilmiş, dikkatle dinleniyordu. Ormanda hiçbir ses yoktu. Sadece uykusundan uyanmış birkaç kuşun cıvıltısı duyuluyordu. Ancak şehirde, 1 mil ötede, trompetlerin sert sesi yükselmeye başlamıştı. Aceleyle düşen adamın üzerine eğildi. Birkaç saniyelik bir arama, adamın taşıdığı mesajın yazılı olmadığını, ağızdan ağıza aktarılmak üzere tasarlandığını gösterdi. Ama burada daha fazla duramazdı. Şafağa sadece birkaç saat kalmıştı. Birkaç dakika sonra beyaz at, beyaz yol boyunca batıya doğru 4 nala koşmaya başladı. Üzerindeki binicinin üzerinde, az önce öldürdüğü Nemedyalı maceracının gri zırhı vardı. Conan, kaçış şansının, tek şansının hız olduğunu biliyordu. Hatta kovalamaca bitene kadar, Belverus yakınlarında bir yerde saklanmayı bile düşünmüştü. Çünkü Taraskus'un o tuhaf müttefikinin, Büyüyıl yerini tespit edip kendisini dışarı çıkarabileceğinden emindi. Üstelik o, gizlenip saklanacak biri değildi. Açık bir kavga ya da açık bir kovalamaca. İkisi de onun mizacına daha uygundu. Onlardan uzun bir süre önde olduğunu biliyordu. Takipçilerini, sınır boyunda zorlu bir yarışa sürükleyecekti. Zenoba'ya, beyaz atı seçerken gerçekten iyi bir seçim yapmıştı. Hayvanın hızı ve dayanıklılığı, her halinden açıkça belli oluyordu. O kız, silahları da atları da iyi biliyordu ve Conan, içten içe bir memnuniyetle düşündü ki, erkekleri de çok iyi tanıyordu. Batıya doğru, kilometreleri yutan bir yürüyüşle hareket ediyordu. Geçtiği yerler, uykuda bir topraktı. Korulukların koruduğu köyler, beyaz duvarlı villalar. Geniş tarlalar ve meyve bahçeleri arasından geçerek batıya doğru ilerledikçe, arazi tenhalaştı. Köyler seyreldikçe toprak daha da sertleşti. Derken karşına, yüzyıllar süren sınır savaşlarının izlerini taşıyan, asık suratlı kaleler çıkmaya başladı. Ama o kalelerden hiçbiri, ona meydan okumak ya da onu durdurmak için aşağı askeri güç indirmedi. Kalelerin lordları, Amalric'in bayrağını takip ediyordu. Bu kulelerin üzerinde dalgalanan sancaklar, şimdi Akilonya ovaları üzerinde süzülmekteydi. Son sıkışık köyde arkasında kaldığında, Conan yoldan ayrıldı. Kuzeybatıya, uzak geçitlerin olduğu yöne doğru eğilmeye başlamıştı. Yolda kalmak, sınır kulelerinin yanından geçmek demekti. Buralar hala silahlı adamlarla garnizon halindeydi ve o adamlar, onun sorgusuz sualsiz geçmesine asla izin vermezdi. Sınır boylarında, sıradan zamanlarda olduğu gibi devriyelerin dolaşmayacağını biliyordu belki ama. O kuleler oradaydı ve şafak doğarken, muhtemelen geri dönen askerlerin, yaralıları taşıyan öküz arabalı süvari konvoyları olacaktı. Belverus'tan gelen bu yol, sınırı kuzeyden güneye kesen, 50 mil boyunca tek yoldu. Tepelerdeki bir dizi geçidi takip ediyor, her iki yanında ise yerleşimi olmayan, geniş ve seyrek, vahşi dağlık bir alan uzanıyordu. Conan, batıya doğru yönünü sürdürdü. Niyeti, sınırı geçitlerin daha güneyindeki, tepelerin derinliklerinde aşmaktı. Bu, bir kaçağın peşine düşenler için daha kısa, daha zahmetli ama çok daha güvenli bir rotaydı. At üstündeki tek bir adam bu araziyi geçebilirdi. Oysa bir ordu, burayı tamamen geçilmez bulurdu. Ama şafak vakti geldiğinde, henüz tepelere ulaşamamıştı. Önünde, ufuk boyunca uzanan alçak, mavi tonlu bir sur gibiydiler. Burada, ne bir çiftlik ne bir köy ne beyaz duvarlı villalar ne de bir ağaç kümesi vardı. Şafak rüzgarı, uzun ve sert çimenleri harekete geçirdi. Orada kuru çimenlerle kaplı, dalgalanan kahverengi toprak kütlelerinden ve uzaktaki alçak bir tepede yer alan, bir kalenin zayıf duvarlarından başka hiçbir şey yoktu. Geçmişteki o uzak günlerde, o kadar çok Akilonyalı yağmacı bu dağları geçmişti ki. Kırsal alanın yoğun yerleşim yerleri, artık çok daha doğuda kalmıştı.
Şafak, çayırlar arasında ve tepelerde, adeta bir çayır ateşi gibi parlıyordu. Tam o sırada, güneye doğru hızla uçan bir yabani kaz sürüsünün kanat çırpışlarını andıran, tuhaf bir çığlık sesi duyuldu. Çimenli bir yamaçta Conan durdu ve eğerinden indi. Atın yanları körük gibi inip kalkıyor, postu terden parlıyordu. Şafak öncesi saatlerde hayvanı acımasızca zorlamıştı. Atı, sert çimleri kemirip yerde yuvarlanırken, Conan alçak yamaca yatmış, doğuya bakıyordu. Kuzeye doğru uzanan mesafede, arkasında bıraktığı yolu görebiliyordu. Beyaz bir kurdele gibi, uzak bir yükseltinin üzerinden akıp gidiyordu. O parıldayan şerit üzerinde, hareket eden hiçbir siyah nokta yoktu. Uzaktaki kalenin etrafında da, bekçilerin yalnız bir yolcuyu fark ettiğine dair hiçbir işaret görünmüyordu. Bir saat sonra, arazi hala bomboştu. Hayatın tek işareti, uzak surlarda çeliğin anlık parıltısıydı. Bir de gökyüzünde, bir şey arıyormuş gibi eğilip yükselen, ileri geri dönüp duran bir kuzgundu. Conan yeniden eğir vurdu ve daha rahat bir yürüyüşle batıya doğru ilerledi. Yamacın en yüksek tepesine ulaştığında, başının üzerinden gürültülü bir çığlık koptu. Yukarı baktığında, kuzgunun yükseklerde kanat çırparak, durmaksızın öttüğünü gördü. Yoluna devam ederken kuş da onu takip etti. Tüm uzaklaştırma çabalarına aldırmadan, sabahın sessizliğini o sert çığlıklarıyla korkunç bir hale getirdi. Bu durum saatlerce devam etti. Ta ki Conan'ın dişleri öfkeden gıcırdayana kadar. O an, krallığının yarısını vermeye hazırdı, yeter ki o siyah boğazı sıkmasına izin verilsin. Cehennemin şeytanları, diye kükredi boş bir öfkeyle, zırhlı yumruğunu o telaşlı kuşa doğru sallayarak. Neden bağırarak beni rahatsız ediyorsun? Defol git, seni kara felaket yumurtası. Git ve çiftçinin tarlalarında buğday ara. Tepelerin ilk eğimine tırmanıyordu ki. Sanki o kuşun gürültüsünün yankısı, çok arkalarından geldi. Eğerinde dönerek baktığında, mavi zeminde asılı duran başka bir siyah nokta fark etti. Öğleden sonra güneşinin, çelik üzerinde yansıyan o parıltısını yeniden yakalamıştı. Bu, tek bir anlama gelirdi, silahlı adamlar. Üstelik o adamlar, bilinen yolun üzerinden gitmiyorlardı. Ufkun ötesinde, görüş alanının dışından, doğrudan onu takip ediyorlardı. Yüzü karardı. Yukarıda dönen o musibete, kuzguna bakarken hafifçe ürperdi. Yani bu, sadece beyinsiz bir canavarın kaprisi değil, öyle mi, diye mırıldandı. Bu biniciler seni göremez, cehennemin doğumu. Ama arkadaki diğer kuş seni görebiliyor, onlar da o kuşu görebiliyor. Sen beni takip ediyorsun, o seni takip ediyor, onlar da onun peşinden geliyor. Sen sadece kurnazca eğitilmiş tüylü bir yaratık mısın, yoksa kuş kılığında bir şeytan mı? Haltotun mu seni peşime taktı? Yoksa, sen kendin mi Haltotunsun? Cevap olarak sadece sert bir çığlık geldi. Alaycı, titrek ve sert bir çığlık. Conan, bu karanlık haine daha fazla nefes harcamadı. Tepelerin uzun ve sert yamacına acıyla tırmandı. Atı daha fazla zorlamaya cesaret edemiyordu. Hayvana verdiği kısa dinlenme süreleri, onu tazelemeye yetmemişti. Hala takipçilerinin çok önündeydi ama. Onlar bu farkı sürekli azaltacaktı. Atlarının, kendininkinden daha taze olduğu neredeyse kesindi. Çünkü geçtikleri o kalelerde, kesinlikle binek değiştirmiş olmalıydılar. Yol daha da sertleşti, manzara engebeli bir hal aldı. Dik çimenli yamaçlar, yoğun ormanlık dağ eteklerine doğru yükseliyordu. Conan biliyordu ki, normal şartlarda bu avcılardan kaçabilirdi. Ama tepesinde durmaksızın çığlık atan o cehennem kuşu olmasa, artık bu engebeli arazide arkasındakileri göremiyordu. Ama o tüylü müttefikleri sayesinde, şaşırmadan kendisini izlediklerinden emindi. O siyah şekil, adeta şeytani bir kabus gibi tepesine çökmüştü. Onu cehennem azapları içinde peşinden koşturuyordu. Fırlattığı taşlar ya havada kalıyor ya da zararsızca düşüyordu. Oysa o, gençliğinde havada uçan şahinleri bile vururdu. Atı hızla yoruluyordu. Conan, durumun kasvetli kesinliğini fark etti. Tüm bunların arkasında, kaçınılmaz bir kaderin olduğunu hissetti. Kaçamazdı. Bir zamanlar Belverus'ta olduğu kadar esirdi şimdi. Ama o, kaçınılmaz görünene pasif bir şekilde boyun eğecek bir Doğu oğlu değildi. Kaçamazsa bile, en azından birkaç düşmanını sonsuzluğa beraberinde götürecekti. Yamaç boyunca uzanan geniş bir çalılığa, ağaçların arasına daldı. Geri dönüp savaşabileceği bir yer arıyordu.
Sonra önünde, garip, tiz bir çığlık duydu, insani ama tuhaf tonlu bir ses. Bir an sonra dalların arasından geçti ve o tekinsiz çığlığın kaynağını gördü. Aşağıdaki küçük bir açıklıkta, 4 Nemedyan zincir zırhlı askeri. Köylü kıyafetleri içindeki zayıf, yaşlı bir kadının boynuna ip bağlıyordu. Yakındaki yerde iple bağlanmış bir ot yığını. Bu geride kalan askerler tarafından basılmadan önce kadının ne iş yaptığını gösteriyordu. Conan, sessizce aşağı baktığında, kalbinde yavaş yavaş bir öfkenin yükseldiğini hissetti. O serserilerin, kadını alçak dalları olan bir ağaca doğru sürüklediklerini gördü. Bu durum açıkça bir vahşetti. Sınırı 1 saat önce geçmişti. Yani şu an kendi topraklarında duruyordu ve bu adamlar, kendi tebaasından birini gözlerinin önünde öldürüyordu. Yaşlı kadın, kalan tüm gücü ve enerjisiyle mücadele ediyordu. Tam o sırada başını kaldırdı ve az önce duyulan o garip, tuhaf, uzaklara giden çağrıyı yeniden haykırdı. Bu çağrı, ağaçların üzerinde çırpınan kuzgunlar tarafından alaycı bir şekilde yankılandı. Askerler sertçe güldü ve içlerinden biri kadının ağzına vurdu. Conan, yorgun atından çevikçe sıyrıldı, kayaların üzerinden aşağı atladı. Zırhının metali çınlayarak çimenlerin üzerine indi. 4 adam, gelen sesle irkilerek kılıçlarını çekti. Karşılarında duran, elinde devasa bir kılıç tutan o zırhlı deve şaşkınlıkla baktılar. Conan sertçe güldü. Gözleri çakmak taşı gibi kasvetliydi. "Köpekler," dedi, duygusuz ve merhametsiz bir sesle. "Nemedyan çakalları. Kendilerini cellat ilan edip benim tebaamı istedikleri gibi asabileceklerini mi sanıyorlar? Önce o krallarınızın kellelerini almalısınız. İşte buradayım. Lordunuzu bekliyorum, gelin bakalım." Tırnak işareti. Askerler, Conan kendilerine doğru yürürken ona kararsız gözlerle baktılar. "Bu deli de kim?" diye hırladı sakallı bir serseri. "Nemedyan zırhı giyiyor ama Akilonya aksanıyla konuşuyor." "Önemli değil," dedi bir başkası. "Önce bunu gebertin, sonra o cadıyı asarız." Ve böylece, kılıcını kaldırarak Conan'a doğru koştu. Ama daha darbe indiremeden, kralın büyük kılıcı havayı yardı, miğferi ve kafatasını ikiye böldü. Adam önünde cansızca yere yığıldı, fakat diğerleri de dayanıklı haydutlardı. Bir kurt sürüsü gibi, o gri zırhlı yalnız figürün etrafını sardılar. Çeliğin çınlaması ve savaşın gürültüsü, tepede dönen kuzgunların çığlıklarını boğdu. Conan bağırmıyordu. Gözleri mavi bir ateşle parlıyor, dudakları acımasızca gülümsüyordu. İki elli büyük kılıcıyla sağa sola darbeler indiriyordu. Devasa boyuna rağmen bir kedi kadar hızlıydı ve sürekli hareket halindeydi. Düşmanlarının hamlelerini boşa çıkaracak şekilde, oynak bir hedef sunuyordu. Ama kendisi vurduğunda, mükemmel bir dengede ve yıkıcı bir güçle darbeler yağdırıyordu. Çok geçmeden, 4'ten 3'ü kendi kanları içinde yerde can çekişiyordu. 4.'sü ise yarım düzine yaradan kan kaybederek, çılgınca savrulan darbelerle sendeleyerek geri çekiliyordu. Tam o sırada, Conan'ın mahmuzu yerdeki ölü adamların birinin pelerinine takıldı. Kral sendeledi. Kendini toparlayamadan, Nemedyan askeri çaresizliğin verdiği bir çılgınlıkla öyle vahşice öne atıldı ki, Conan dengesini tamamen kaybedip cesedin üzerine kapaklandı. Nemedyan, zafer sarhoşluğuyla kısık bir çığlık attı. Büyük kılıcını iki eliyle omuz hizasına kadar kaldırdı. Bacaklarını genişçe açıp son darbe için hazırlandı. Ve tam o anda, kralın düşmesiyle birlikte, kocaman ve kıllı bir şey, adeta bir yıldırım gibi askerin göğsüne fırladı. Adamın zafer çığlığı, bir anda ölüm feryadına dönüştü. Conan, hızla ayağa kalktığında, boğazı parçalanmış halde yerde yatan adamı ve onun üzerinde duran devasa, gri bir kurdu gördü. Kurt, başını eğmiş, çimenlerin üzerinde göllenmeye başlayan kanı kokluyordu. Kral, yaşlı kadının kendisine seslenmesiyle arkasına döndü. Kadın, yırtık pırtık giysilerine ve yaşlı yüz hatlarına rağmen karşısında dimdik ve vakur duruyordu. Net, keskin siyah gözleri, sıradan bir köylü kadınına hiç benzemiyordu. Kurda seslendi. Kurt, büyük bir evcil köpek gibi kadının yanına koştu. Devasa omzunu onun dizine sürttü ve parıldayan yeşil gözleriyle Conan'a baktı. Kadın, elini dalgınca kurdun güçlü boynuna koydu. Böylece ikisi birlikte Akilonya kralına baktılar. Bu sabit bakışlar huzursuz edici olsa da, içlerinde hiçbir düşmanlık barındırmıyordu. İnsanlar, Kral Conan'ın, Valkya'da çöken uçurumun
Taşların ve toprakların altında ölüp gittiğini söylüyor, dedi. Derin, güçlü ve yankılanan bir sesle. Öyle söylüyorlar, diye hırladı Conan. Tartışacak vakti yoktu. Her an yaklaşmakta olan zırhlı binicileri düşünüyordu. Tepelerindeki kuzgun o sırada sertçe öttü. Conan istemsizce yukarı sert bir bakış fırlattı, dişlerini öfkeyle sıktı. Uçurumun kenarında, beyaz at başına eğmiş duruyordu. Yaşlı kadın önce ata, sonra kuzguna baktı. Ardından, az önce yaptığı o garip çağrıyı yeniden çıkardı. Sanki bu çağrıyı tanımış gibi. Kuzgun aniden sessizleşti, havada döndü ve doğuya doğru kaçmaya başladı. Ama gözden kaybolmadan önce, güçlü kanatların gölgesi üzerlerine düştü. Ağaçların arasından devasa bir kartal yükseldi. Gökyüzünde süzülerek o siyah elçinin üzerine çöktü. İhanetin o sert sesi, bir daha duyulmamak üzere ebediyen susturulmuştu. "Krom," diye mırıldandı Conan, yaşlı kadına hayretle bakarak. "Sen bir büyücü müsün, yoksa?" "Ben Zelata'yım," dedi kadın. "Vadilerin halkı bana cadı der. Söyle bakalım, gecenin çocuğu. Silahlı adamları senin izine süren neydi?" "Evet," dedi Conan, bu cevabı pek de şaşırtıcı bulmayarak. "Çok geride kalmış olamazlar. Atını sür ve beni takip et, Kral Conan," dedi kadın kısaca. Conan, hiçbir yorum yapmadan kayalara tırmandı ve atını aşağı indirdi. Dolambaçlı bir yoldan geçiyorlardı. O sırada kartalın yeniden ortaya çıktığını gördü. Gökyüzünden tembelce iniyor ve Zelata'nın omuzuna konuyordu. Büyük kanatlarını hafifçe açarak, kadına ağırlık yapmamaya özen gösteriyordu. Tek bir kelime bile etmeden yolu gösterdi kadın. Büyük kurt yanında koşuyor, kartal ise tepelerinde süzülüyordu. Conan'ı, derin çalılıklardan ve kıvrımlı geçitlerden geçirerek derin vadilerin ötesine yönlendirdi. Sonunda, dar ve uçurumlu bir patikadan, kayalıklar arasında gizlenmiş tuhaf bir meskene ulaştılar. Burası yarı kulübe, yarı mağara bir sığınaktı. Kartal, bu uçurumun en yüksek noktasına tırmanarak orada hareketsiz bir gözcü gibi nöbete durdu. Zelata, hala sessizliğini koruyarak, atı yakındaki bir mağaraya götürdü. Burası, yem için üst üste yığılmış otlar ve yapraklarla döşenmişti. Küçük bir pınar, kayaların arasındaki boşluklardan hafifçe kaynıyordu. Kulübenin içinde, kralı deri kaplı kaba bir sıraya oturttu. Kendisi de küçük şöminenin önündeki alçak bir tabureye yerleşti. Ilgın ağacı parçalarını ateşe atarak tutumlu bir yemek hazırlamaya koyuldu. Büyük kurt, ateşin sıcaklığı karşısında çoktan uykuya dalmıştı. Devasa başı patilerinin üzerine gömülmüştü, rüyalarında kulakları seyiriyordu. Kadın, en sonunda sessizliği bölerek sordu. "Bir cadının kulübesinde oturmaktan korkmuyor musun?" Gri zırhlı omuzlarını sabırsızca silkmesi, misafirinin tek cevabı oldu. Zelata, onun ellerine kuru meyvelerle dolu ahşap bir tabak, peynir, arpa ekmeği ve yüksek vadilerde yetiştirilen arpadan üretilmiş. Sert bir kupa dağ birası verdi. "Vadilerin karamsar sessizliğini, şehir sokaklarının gevezeliğine tercih ederim," dedi kadın. "Vahşi doğanın çocukları, insan çocuklarından çok daha naziktir." Elini kısa bir süre için, uyuyan kurdun kabarık tüylerine götürüp onu okşadı. "Çocuklarım bugün benden uzaktaydı. Yoksa senin kılıcına ihtiyacım kalmazdı kralım, çağrımla hemen gelirlerdi. O ne medyan köpeklerinin seninle ne alıp veremediği vardı?" diye sordu Conan. "İşgalci ordudan ayrılan bazı yağmacılar kırsalda dolaşıyor. Tarantea sınırında," diye yanıtladı kadın. "Vadideki aptal köylüler, onlara buralarda saklı bir altın deposu olduğunu söylemiş. Böylece dikkatlerini kendi köylerinden uzaklaştırmak istemişler. Askerler benden hazineyi talep etti, verdiğim cevaplar da onları kızdırdı. Ama onlar, ne burayı bilirler ne de seni takip edebilirler, artık hiçbir kuzgun senin yerini burada bulamaz." Conan, başını sallayarak yemeğini iştahla yemeye başladı. "Ben Tarantia'dan yanayım." Yaşlı kadın başını iki yana salladı. "Başını, doğrudan ejderhanın çenesine sokuyorsun. En iyisi ülke dışında sığınmak. Çünkü krallığının kalbi çoktan gitti." "Ne demek istiyorsun?" diye çıkıştı Conan. "Daha önce de kaybedilen savaşlar oldu, ama sonra o savaşlar yeniden kazanıldı. Bir krallık, tek bir yenilgiyle kaybedilmez. Ve sen yine de Tarantia'ya mı gideceksin?" "Evet, Prospero, şehri Amalric'e karşı savunacaktır." "Emin misin? Cehennemin şeytanları aşkına kadın," diye öfkeyle bağırdı Conan. "Başka ne olabilir ki?" Kadın başını salladı.
Başka bir şey olduğunu hissediyorum. Dur, bakalım. Geleceğin perdesi öyle kolayca aralanmaz ama. Birazını parçalayıp sana başkentini göstereceğim. Conan, kadının ateşe ne attığını göremedi. Ama kurt rüyasında inledi ve kulübenin içinde yeşil bir duman toplanıp yükselmeye başladı. Conan izlerken, kulübenin duvarları ve tavanı genişledi. Büyüdü, uzaklaştı ve sonsuz bir boşlukla birleşti. Duman her yeri kaplayarak etraflarındaki dünyayı sildi. Ve o dumanın içinde, bazı şekiller belirmeye, netleşmeye başladı. Tarantia'nın o çok iyi bildiği kulelerine ve sokaklarına baktı. Orada bir kalabalık kaynıyor, çığlıklar atıyordu. Aynı zamanda, Nemedya bayraklarının dumanlar arasından batıya doğru kaçınılmaz bir şekilde ilerlediğini ve yağmalanmış toprakların alevlerini görebiliyordu. Tarantia'nın büyük meydanında, telaşlı halk panik içinde bağırışıyordu. Kralın öldüğünü, baronların toprakları aralarında paylaşmaya hazırlandığını ve bir kralın yönetiminin, hatta Valerius'un bile, bu anarşiden daha iyi olduğunu konuşuyorlardı. Prospero, zırhı içinde parıldayarak kalabalığın arasına daldı. Onları sakinleştirmeye çalışıyor, Kont Trochero'ya güvenmelerini, surları korumalarını ve şehri savunan şövalyelere yardım etmelerini haykırıyordu. Ama halk ona döndü, korku ve mantıksız bir öfkeyle, Trochero'nun bir kasap olduğunu, Amalric'in kendisinden bile daha büyük bir düşman olduğunu uluyordu. Prospero'nun atına taşlar fırlatıyorlardı. Görüntü hafifçe bulandı, bu muhtemelen zamanın geçtiğini gösteriyordu. Ardından Conan, Prospero ve şövalyelerinin kapılardan çıkarak güneye doğru çekildiklerini gördü. Arkalarında bıraktıkları şehir, tam bir kargaşa içindeydi. "Aptallar," diye mırıldandı Conan, kalın ve boğuk bir sesle. "Aptallar. Neden Prospero'ya güvenmediler? Zelata, eğer benimle oyun oynuyorsan, bu ucuz hilelerle. Bu gördüklerin çoktan yaşandı," diye yanıtladı Zelata, soğukkanlı ama ciddi bir sesle. Prospero'nun Tarantia'dan çıktığı günün akşamıydı. Amalric'in orduları neredeyse görünür olmuştu. Sur'daki adamlar, kendi köylerinin yağmalanma ateşini izliyorlardı. Hepsini dumanın içinde okudum. Burada, gün batımında, Nemedyalılar, karşılarında tek bir engel bile bulamadan Tarantia'ya girdiler. Bak, şimdi bile, Tarantia'nın kraliyet salonunda, aniden Conan, büyük taç giyme salonunu görmeye başladı. Valerius, kraliyet tahtında kürklü pelerinler içinde oturuyordu, Amalric ise, hala üzeri tozlu ve kan lekeli zırhıyla, onun sarı saçlarının üzerine zengin ve parlak bir taç yerleştiriyordu. Akilonya'nın tacını, halk tezahürat ediyordu. Çelik zırhlı Nemedyan savaşçılarının uzun hatları bu anı karamsarlıkla izlerken, soylular. Bir zamanlar Conan'ın sarayında olan o kibirli soylular, şimdi Valerius'un önünde diz çöküyordu. Krom, Conan'ın dudaklarından patlayıcı bir küfür koptu. Ayağı fırladı. Büyük yumrukları birer çekiç gibi sıkılmıştı. Şakaklarındaki damarlar fırlamış, yüz hatları öfkeden kasılmıştı. Bir Nemedyan, Akilonya'nın tacını takıyor. O asi, Tarantia'nın kraliyet salonunda. Bu şiddetli tepkiyle dağılmış gibi, duman yavaşça azaldı. Zelata'nın parıldayan siyah gözleri sisin içinden yeniden belirdi. "Gördün mü? Başkentinin halkı, onlar için ter ve kanla kazandığın o özgürlüğü kaybetti. Kendilerini köle tüccarlarına ve kasaplara teslim ettiler. Kadere boyun eğdiler. Krallığını geri kazanmak için. Şimdi onlara güvenebilir misin? Öldüğümü sandılar," diye homurdandı Conan, biraz toparlanarak. "Benim bir oğlum yok. İnsanlar bir anı tarafından yönetilemez. Nemedyalılar Tarantia'yı almış olabilir ama. Ya diğer bölgeler, baronlar ve taşra halkı? Valerius sadece boş bir zafer kazandı. Bir savaşçıya yakışır şekilde inatçısın. Sana geleceği gösteremem. Geçmişin de tamamını sererim diyemem. Aslında, ben sana hiçbir şey göstermiyorum. Sen sadece, bilinmeyen güçler tarafından perdede açılan pencereleri görüyorsun. Geçmişe bakıp, şimdiki zamana dair bir ipucu istemez misin?" "İsterim," dedi Conan ve aniden yerine oturdu. Yeşil duman tekrar yükseldi ve yoğunlaştı. Görüntüler bu kez yabancı ve görünüşte önemsizdi. Büyük, siyah duvarlı bir tapınak gördü. Gölgelerde yarı gizlenmiş kaideler, korkunç ve yarı hayvani tanrıların heykellerini taşıyordu. Gölgelerin arasında hareket eden karanlık, ince adamlar. Kırmızı ipek kumaşlar kuşanmıştı. Yeşil yeşim taşından yapılma devasa bir lahti, simsiyah bir koridor boyunca taşıyorlardı.
Ama Conan ne gördüğünü tam olarak anlayamadan sahne değişti. Loş, gölgeli ve tekinsiz bir dehşetle çalkalanan bir mağara gördü. Siyah taştan yapılmış bir sunağın üzerinde, deniz tarağı kabuğu şeklinde, altın bir kap duruyordu. Bu mağaranın içine, az önceki o karanlık, ince adamlardan bazıları girdi, amaçları belliydi. O altın kabı ele geçirdiler, derken etraflarını gölgeler sardı ve sonrasında ne olduğunu seçemedi. Ancak o karanlık girdabın içinde, canlı bir ateş topu gibi parıldayan bir ışık gördü. Ardından duman, sadece ılgın ağacının ateşinden yükselen, ince ve solgun bir dumana dönüştü. "Ama bu ne anlama geliyor?" diye şaşkınlıkla sordu Conan. "Gördüğüm o Tarantea sahnesini anlıyorum. Ama bu Zamorian görüntüsü neyin nesi? Stajia'daki setin yeraltı tapınağından gizlice bir şeyler çalan hırsızlar mı? Ya o mağara? Tüm dünyayı dolaşmış olmama rağmen, böyle bir şeyi ne gördüm ne de duydum. Bana bu kadarını gösterebiliyorsan, bu kopuk, anlamsız vizyon kırıntıları yerine, neden doğrudan bana ne olacağını göstermiyorsun?" Zelat'a cevap vermeden ateşi karıştırmaya devam etti. "Bu şeyler, değişmez yasalarla yönetilir," dedi en sonunda. "Bunu sana tam olarak anlatamam, çünkü kendim de tamamen anlamıyorum. Ama ben, hatırlayabildiğimden çok daha uzun yıllardır, bu yüksek yerlerin sessizliğinde bilgeliği arıyorum. Seni ben kurtaramam. İnsan, en sonunda kendi kurtuluşunu kendisi bulmalıdır. Yine de belki, gece rüyalarımda bana bir bilgelik malum olur ve sabah sana bu muammanın ipucunu verebilirim." "Hangi muamma?" diye sordu Conan. "Karşına çıkan ve bir krallığı kaybetmene neden olan o muamma," diye yanıtladı kadın. Sonra ocağın önüne, yere bir koyun postu serdi. "Uyu," dedi kısaca. Conan tek kelime etmeden postun üzerine uzandı. Hayaletlerin sessizce ve şekilsizce hareket ettiği, gölgelerin süründüğü, huzursuz ama derin bir uykuya daldı. Bir ara, mor ve güneşsiz bir ufkun önünde, uyanık dünyada hiç bilmediği devasa bir şehrin güçlü surları ve kuleleri yükseldi. Devasa sütunlar ve mor minareler yıldızlara doğru uzanıyordu. O şehrin üzerinde ise, devasa bir serap gibi süzülen, Haltotun adlı adamın sakallı yüzü vardı. Conan, erken şafağın soğuk beyazlığı içinde uyandı. Zelata'nın küçük ateşin başında çömelmiş olduğunu gördü. Gece boyunca bir kez bile uyanmamıştı. Oysa büyük kurdun gidişi ya da gelişi normalde onu kesinlikle uyandırırdı. Kurt oradaydı. Şöminenin kenarında yatıyordu, tüyleri çiğle ıslanmıştı. Postunun üzerindeki kalın tüylerin arasında, taze kan parıldıyordu, omzunda derin bir kesik vardı. Zelata, arkasına bile bakmadan, sanki kraliyet misafirinin düşüncelerini okuyormuş gibi başını salladı. Şafak doğmadan önce avlandı. Ve avın rengi kırmızıydı. Sanırım, avlanan bir kral artık avlanmayacak, ne insan ne de hayvan tarafından. Conan, o devasa canavara tuhaf bir hayranlıkla baktı. Ardından öne doğru ilerleyip Zelata'nın uzattığı yemeği aldı. "Tahtıma tekrar oturduğumda, bunu unutmayacağım," dedi kısaca. "Benimle dost oldun. Krom şahidim olsun ki, dün geceki gibi bir erkeğin ya da kadının merhametine ne zaman kaldığımı hatırlamıyorum." "Peki ya o muamma? Bu sabah onu bana çözecek misin?" Uzun bir sessizlik oldu. Şöminedeki ılgın ağaçlarının çıtırtısı yüksek sesle devam ediyordu. "Krallığının kalbini bul," dedi kadın en sonunda. "Senin yenilgin de gücün de oradadır. Sen, ölümlü bir insandan çok daha fazlasıyla savaşıyorsun. Krallığının kalbini bulamazsan, o tahta bir daha asla basamazsın. Tarantea şehrini mi kastediyorsun?" Kadın başını iki yana salladı. "Ben sadece bir kahinim. Tanrıların sözlerini kendi dudaklarımla konuşurum. Fazlasını söylememek için dudaklarım mühürlüdür. Krallığının kalbini, kendin bulmalısın. Daha fazlasını söyleyemem. Tanrılar tarafından susturuldum." Conan batıya doğru atını sürerken, dağ zirvelerinde şafak hala beyazdı. Arkasına döndüğünde, Zelata'nın, yanında o büyük kurtla birlikte kulübenin kapısında anlaşılmaz bir ifadeyle durduğunu gördü. Tepelerinde gri bir gökyüzü uzanıyordu, inleyen rüzgar, yaklaşan kışın soğuk vaadini taşıyordu. Kahverengi yapraklar çıplak dallardan yavaşça aşağı süzülüyor, zırhlı omuzlarına çarpıyordu. Bütün gün boyunca tepelerden geçti, yollardan ve köylerden titizlikle kaçındı. Gece çökerken, tepelerden aşağı doğru inmeye başladı. Akilonya'nın geniş ovaları artık ayaklarının altında uzanıyordu.
Köyler ve çiftlikler, dağların hemen eteklerinde, batı tarafında yoğunlaşmıştı. Çünkü yarım yüzyıl boyunca yapılan baskınların çoğu, Akilonalılar tarafından sınırın ötesine gerçekleştirilmişti. Ama şimdi, çiftlik evlerinin ve villaların yerinde sadece közler ve küller kalmıştı. Karanlık artarken Conan yavaşça ilerledi. Yakalanma korkusu azdı ama. Hem düşmanlarından hem de eski dostlarından çekiniyordu. Nemedyalılar, batıya doğru ilerlerken eski intikamları hatırlamışlardı. Valerius ise müttefiklerini dizginlemek için hiçbir çaba sarf etmemişti. Sıradan halkın sevgisini kazanmayı zaten beklemiyordu. Dağ eteklerinden batıya doğru, içinden geçtiği topraklarda büyük bir ıssızlık hakimdi. Conan, o simsiyah alanların üzerinde at sürerken, yanan evlerin gökyüzüne uzanan zayıf iskeletlerini gördükçe lanetler okuyordu. Boş ve ıssız bir diyarda, geçmişten kopuk gelmiş, unutulmuş bir hayalet gibi hareket ediyordu. Düşman ordusunun bu araziyi ne kadar hızla geçtiği, karşılaştıkları direnişin zayıflığından belliydi. Oysa bu Akilonalıları Conan yönetiyor olsaydı, işgalci ordu, bastığı her karış toprağı kendi kanıyla satın almak zorunda kalırdı. Bu acı farkındalık, ruhuna bir bıçak gibi saplandı, o, bir hanedanın temsilcisi değildi. Sadece, yalnız bir maceracıydı. Valerius'un övündüğü o hanedan kanı, insanların zihninde, Conan'ın ve onun krallığa verdiği özgürlüğün anısından daha fazla yer tutuyordu demek ki. Tepelerden aşağı onu takip eden kimse olmadı. Geri dönen Nemedyan birlikleriyle karşılaşmamak için son derece dikkatli ilerledi ve nitekim kimseye rastlamadı. Eğer karşına fatihlerden biri çıkarsa, ne yapacağını iyi biliyordu. Batı tarafındaki korular ve nehirler, dağlara kıyasla çok daha gürdü. Saklanacak gizli yerler eksik değildi. Böylece, yağmalanan o toprakları baştan başa geçti. Sadece atını dinlendirmek için duruyor. Zelata'nın verdiği yiyecekleri tutumlu bir şekilde tüketiyordu. Ta ki bir şafak vakti, söğüt ve meşe ağaçlarının sık büyüdüğü bir nehir kıyısında gizlenmişken, uzakta, zengin koruluklarla dolu o dalgalı ovaların ardında, bir anlığına belirene dek, Tarantia'nın mavi ve altın sarısı kuleleri, artık ıssız bir diyarda değil, hayatın kaynadığı bir topraktaydı. Bundan sonraki ilerleyişi çok daha yavaş ve temkinli oldu. Yoğun ormanları ve ıssız patikaları kullandı. Çiftçi Servius Galannus'un arazisine vardığında, hava çoktan kararmış, alacakaranlık çökmüştü. Tarantia çevresindeki kırsal alan, o korkunç yıkımdan ve daha doğudaki eyaletlerin kaderinden kurtulmuştu. Kırık çitlerde, yağmalanmış tarlalarda ve ambarlarda, fetheden ordunun yürüyüş izleri vardı. Ancak buralar meşale ve çeliğin gazabından muaf kalmıştı. Manzaradaki tek kasvetli leke, yanmış, geniş bir alandı. Kül ve kararmış taşlar. Conan'ın da bildiği gibi, bir zamanlar en sadık destekçilerinden birinin o görkemli villasının yükseldiği yerde duruyordu. Kral, Galannus'un çiftliğine açıkça yaklaşmaya cesaret edemedi. Çünkü çiftlik, şehirden sadece birkaç mil uzaktaydı. Alacakaranlıkta, ormanlık alandaki geniş bir yol boyunca atını sürdü. Ta ki ağaçların arasından bir bekçi kulübesi görene kadar. Atından inip onu bağladıktan sonra, kalın ve kemerli kapıya yaklaştı. Niyeti, bekçiyi Servius'u çağırması için göndermekti. Malikanenin şu an hangi düşmanları barındırıyor olabileceğini bilmiyordu. Hiç asker görmemişti, ama kırsalın her yerine dağılmış olabilirlerdi. Tam o sırada kapı açıldı. İpek çoraplar ve zengin işlemeli giysiler içinde bir figürün ilerlediğini ve ormandan geçen, kıvrılan bir patikaya doğru döndüğünü gördü. Servius, bu alçak sesli çağrı üzerine, plantasyonun sahibi şaşkın bir ünlemle döndü. Eli, kalçasındaki kısa av kılıcına gitti ve alacakaranlıkta karşısında yükselen, uzun gri çelik figürden ürkerek geri çekildi. "Sen kimsin?" diye sordu. "Sen, Mitra." Nefesi içe doğru tısladı ve kızarmış yüzü anında soldu. "Git," diye haykırdı. "Neden ölümün gri topraklarından geri döndün? Beni korkutmak için mi? Hayatındayken, sana hep gerçek bir sadakatle hizmet ettim. Hala öyle olmanı beklediğim gibi," diye yanıtladı Conan. "Titremeyi bırak adamım, ben etten ve kemiktenim." Servius, ter içinde ve büyük bir belirsizlikle yaklaşıp yüzüne baktı. Zırhlar içindeki bu devasa adama dikkat baktıktan sonra, gördüklerinin gerçekliğine ikna oldu. Bir dizinin üzerine çöküp tüylü şapkasını çıkardı. "Majesteleri,"
Gerçekten, bu inanılmaz bir mucize. Kaledeki büyük çan, günler önce sizin için ağıtını çaldı. Adamlar Valkya'da öldüğünüzü, milyonlarca ton toprak ve kırılmış granit altında ezildiğinizi söyledi. Ezilen başkasıydı, diye homurdandı Conan. Ama bunları sonra konuşalım. Eğer masanda yiyecek güzel bir etin varsa. Beni affedin efendim, diye bağırdı Servius, hızla ayağa fırlayarak. Yolculuğun tozu toprağı zırhınızı griye boyamış, bense sizi burada tutuyorum. Dinlenmeniz gerekirken hem de, Mitra. Şimdi yaşadığınızı çok net görüyorum. Ama yemin ederim, alacakaranlıkta o gri ve soluk halinizle aniden karşımda belirdiğinizde. Dizlerimin bağı çözüldü. Alacakaranlıkta, ormanda, öldüğünü sandığın bir adamla karşılaşmak korkunç bir şey. Bekçiye söyle, şu meşe ağacının arkasına bağlanmış atımı kontrol etsin, dedi Conan. Servius başını sallayarak kralı patikaya doğru çekti. Soylu adam, doğaüstü korkusundan kurtulmaya çalışırken aşırı derecede gergin görünüyordu. Malikaneden bir hizmetçi göndereceğim, dedi. Bekçi kulübesine. Ama bugünlerde kendi hizmetçilerime bile güvenmeye cesaret edemiyorum. Burada olduğunuzu sadece benim bilmem en iyisi. Ağaçların arasından loş bir şekilde parıldayan büyük eve yaklaşırken, az kullanılan bir patikaya saptı. Yol, birbirine dolanan dallarıyla başlarının üstünde bir tonoz oluşturan ve yaklaşan, alacakaranlığın loş ışığını tamamen kapatan sık meşe ağaçlarının arasından geçiyordu. Servius karanlıkta, konuşmadan, neredeyse panik içinde aceleyle ilerledi. Çok geçmeden Conan'ı küçük bir yan kapıdan, dar ve loş bir koridora soktu. Buraları sessizce ve hızla geçtiler. Servius, kralı yüksek, meşe kirişli tavanı ve zengin ahşap panelli duvarları olan geniş bir odaya getirdi. Geniş şöminede kütükler alev alev yanıyordu, havada buz gibi bir esinti vardı. Maun masanın üzerindeki büyük taş tepside, dumanı tüten koca bir et yemeği duruyordu. Servius devasa kapıyı kilitledi ve gümüş şamdanlardaki mumları söndürdü. Odayı sadece şömineden yayılan ateşin ışığına bıraktı. "Affedersiniz majesteleri," diye özür diledi. "Bunlar tehlikeli zamanlar, casuslar her yerde pusuda bekliyor. Pencerelerden içeri kimsenin bakamaması ve sizi tanımaması çok daha güvenli. Bu yemek fırından yeni çıkmıştı. Ben de tam bekçimle konuştuktan sonra akşam yemeğimi yemeyi planlıyordum. Eğer majesteleri kabul buyurursa, ışık yeterli," diye homurdandı Conan. Hiç protokole takılmadan oturdu ve hançerini çekti. Lezzetli yemeğe iştahla gömüldü ve Servius'un bağlarında yetişen üzümlerden yapılmış şaraptan büyük yudumlar aldı. Tehlike hissinden tamamen habersiz gibiydi. Ancak Servius, ateşin yanına yerleşirken huzursuzca kıpırdanıyor. Boynundaki ağır altın zinciri endişe yıl parmaklarıyla çeviriyordu. Gözü sürekli, ateş ışığında hafifçe parlayan elmas camlı pencerelere kayıyor. Kulağı kapıya doğru bükülmüş, koridorda gizli bir ayak sesi duymayı bekler gibi tetikte duruyordu. Yemeğini bitiren Conan ayağa kalktı ve ateşin karşısındaki diğer koltuğa oturdu. "Varlığımla seni uzun süre tehlikeye atmayacağım Servius," dedi aniden. "Şafak sökerken, senin plantasyonundan çok uzakta olacağım." "Efendim." Servius ellerini itiraz edercesine kaldırdı. Ama Conan, bir el hareketiyle bu itirazları savuşturdu. "Sadakatini ve cesaretini biliyorum, ikisi de kusursuz. Ama madem ki Valerius tahtımı gasp etti. Eğer keşfedilirsen, beni koruman senin ölümün olur. Ona açıkça karşı çıkacak kadar güçlü değilim," diye itiraf etti Servius. "Savaşa götürebileceğim sadece 50 silahlı adam ve birkaç mızraklı var. Emilius Scaevonus'un plantasyonunun kalıntılarını gördünüz mü?" Conan, karanlık bir ifadeyle kaşlarını çatarak başını salladı. "Bildiğiniz gibi, bu eyaletin en güçlü soylusu oydu. Valerius'a sadakat yemini etmeyi reddetti. Ne medyanlar onu, kendi villasının harabeleri üzerinde yaktı. Bu ibretlik olaydan sonra, direniş göstermek tamamen anlamsızlaştı. Özellikle de Tarantia halkı savaşmayı reddederken. Biz de teslim olduk. Valerius hayatımızı bağışladı, ancak bizi mahvedecek kadar ağır vergiler koydu. Ama ne yapabilirdik? Sizin öldüğünüzü sanıyorduk. Baronların çoğu öldürülmüş, bazıları esir alınmıştı. Ordu parçalanmış ve dağılmıştı. Tacı alacak bir varisiniz de yoktu. Bizi yönetecek kimse kalmamıştı. Orada, Poiteinli Kont Trocero yok muydu, diye sordu Conan sertçe. Servius çaresizce ellerini açtı. General Prospero'nun elinde sahada küçük bir ordu vardı.
Amalric'in önünden çekilirken, adamları bayrağı altında toplanmaya çağırdı. Ama majesteleri, siz öldüğünüzde, adamlar eski savaşları ve iç kavgaları hatırladı. Trochero ve Poitonlilerin bir zamanlar bu eyaletlerde nasıl at sürdüklerini düşündüler. Tıpkı şimdi Amalric'in meşale ve kılıçla yaptığı gibi. Baronlar Trochero'yu kıskanıyordu. Bazı adamlar, belki de Valerius'un casusları, Poiton kontunun tacı kendisi için ele geçirmeyi planladığını bağırdı. Eski bölgesel nefretler tekrar alevlendi. Eğer damarlarında kraliyet kanı taşıyan bir liderimiz olsaydı, onu ne medyaya kadar takip ederdik. Ama kimse yoktu. Sizi sadakatle takip eden baronlar, kendi aralarından birini lider olarak görmeyi kabul etmediler. Her biri kendini komşusu kadar üstün görüyordu, her biri diğerinin hırsından şüpheleniyordu. Siz, o çubukları bir arada tutan bağdınız. Kordon kesildiğinde, tüm çubuklar dağıldı. Eğer bir oğlunuz olsaydı, baronlar ona sadakatle destek verirdi. Ama vatanseverliklerinin odaklanacağı bir nokta kalmamıştı. Tüccarlar ve sıradan halk ise anarşiden. Her baronun kendi yasasını koyduğu o eski feodal günlerin geri dönmesinden korkuyordu. Herkes, eski soydan gelen Valerius'un, hiç yoktan iyi olduğunu haykırdı. Çelik zırhlı ordularının başında, Nemedia'nın Kızıl Ejderha sancağı altında süzülüp mızrağını Tarantia'nın kapılarına vurduğunda, ona karşı çıkacak kimse yoktu. Hayır, halk kapıları bizzat açtı ve önünde tozun içinde diz çöktü. Prospero'nun şehri savunmasına yardım etmeyi reddetmişlerdi. Trochero tarafından değil, Valerius tarafından yönetilmeyi tercih edeceklerini söylediler. Baronlar da doğrudan Trochero'ya katılmadı, çoğu Valerius'a boyun eğerek. İç savaşın yıkımından ve Nemedyanların öfkesinden kaçınmayı seçti. Prospero, 10.000 şövalyesi ve süvarisiyle güneye doğru çekildi. Nemedyanlar birkaç saat sonra şehre girdi, onu takip bile etmediler. Sadece Valerius'un Tarantia'da taç giymesini izlemek için kaldılar. O halde, o yaşlı cadının dumanı gerçeği gösteriyordu, diye mırıldandı Conan. Omurgasında tuhaf bir ürperti hissederek. Amalric, Valerius'u taçlandırdı mı? Evet. Taç giyme salonunda. Katliamın kanı henüz ellerinde kurumamışken. Ve halk, onun bu, iyi niyetli, yönetimi altında gelişiyor mu? Diye sordu Conan, öfkeli bir alayla. Fethedilmiş bir toprakta, yabancı bir prens gibi yaşıyor, diye yanıtladı Servius acı bir şekilde. Sarayı Nemedyanlarla dolu. Saray birlikleri de onlardan oluşuyor ve Sitadel'de devasa bir garnizon bulunuyor. Evet, ejderhanın saati sonunda geldi. Nemedyanlar sokaklarda efendiler gibi kasılarak dolaşıyor. Kadınlar kirletiliyor, tüccarlar her gün yağmalanıyor. Valerius ise bunları ya engelleyemiyor ya da istemiyor. Hayır. O sadece onların bir kuklası, bir vitrin süsü. Sağduyulu adamlar durumun böyle olacağını zaten biliyordu, halk da bunu yeni yeni anlamaya başlıyor. Tırnak işareti. Amalric, kendisine karşı çıkan bazı baronların eyaletlerini dize getirmek için güçlü bir orduyla ilerliyor. Ama baronların arasında hiçbir birlik yok. Birbirlerine olan kıskançlıkları, Amalric'ten duydukları korkudan çok daha güçlü. Onları tek tek ezecek. Birçok kale ve şehir, bunu fark edince teslimiyet mektuplarını gönderdi bile. Direnenler ise ağır bedeller ödüyor. Nemedyanlar geçmişten gelen nefretlerini kusuyorlar. Üstelik, Akilonyalıların korktuğu o ordunun rütbeleri, altın vaadiyle ya da zorla askere alınan yerlilerle her geçen gün daha da büyüyor. Bu, kaçınılmaz bir sonuç. Conan ciddi bir şekilde başını salladı. Zengin oymalı meşe panellerde parıldayan ateş ışığının kırmızı yansımalarına baktı. Akilonya, korktuğu anarşi yerine artık bir krala sahip, dedi Servius en sonunda. Ancak Valerius, tebaasını müttefiklerine karşı korumuyor. Üzerlerine konan fidyeyi ödeyemeyen yüzlerce kişi, Kotik köle tüccarlarına satıldı. Conan'ın başı aniden kalktı, mavi gözlerinde ölümcül bir alev parladı. Güçlü elleri demir çekiçler gibi sıkılmıştı. Evet, dedi Conan, beyaz adamlar. Tıpkı o karanlık feodal günlerdeki gibi, kendi halkını köle olarak satıyor. Şem ve Turan saraylarında hayatlarını köle olarak tüketecekler. Valerius bir kral olabilir, ama halkın aradığı o birlik, kılıç zoruyla da olsa henüz tamamlanmış değil. Kuzeyde Gunderland ve güneyde Poiton henüz fethedilmedi. Batıda ise Bosoni'nin okçularının desteğini alan, boyun eğdirilmemiş sınır baronlarının eyaletleri var.
Ancak bu çevre eyaletler, Valerius için gerçek bir tehdit oluşturmuyor. Savunmada kalmak zorundalar, bağımsızlıklarını koruyabilirlerse kendilerini şanslı sayacaklar. Burada, merkezde ise Valerius ve yabancı şövalyeleri mutlak üstün. O halde elinden gelenin en iyisini yapsın, dedi Conan kasvetli bir sesle. Çünkü zamanı kısa. İnsanlar benim hayatta olduğumu öğrendiğinde ayağa kalkacak. Amalrik ordusuyla dönmeden önce Tarantia'yı geri alacağız. Sonra da bu köpekleri krallıktan süpürüp atacağız. Servius sessiz kaldı. Sessizlikte, sadece ateşin çıtırtısı yükseliyordu. Diye bağırdı Conan sabırsızca. Neden başını önüne bükmüş, şömineye bakıyorsun? Söylediklerimden şüphe mi ediyorsan? Servius kralın gözlerinden kaçındı. Bir ölümlünün yapabileceği her şeyi yaparsınız majesteleri, diye yanıtladı. Savaşta neler yapabileceğinizi biliyorum, hiçbir ölümlünün kılıcınızın önünde duramayacağını da. Peki o zaman sorun ne? Servius, kürk süslemeli giysisine daha da sıkı sarındı. Karşısındaki sıcak alev rağmen içten gelen bir korkuyla titredi. İnsanlar, dedi fısıldar gibi. Sizin düşüşünüzün bir yıl gerçekleştiğini söylüyor. Peki ya ne olmuş? Hangi ölümlü, büyüye karşı savaşabilir? Gece yarısı Valerius ve müttefikleriyle iletişim kuran. İnsanların anlattığına göre gizemli bir şekilde ortaya çıkıp kaybolan o örtülü adam kim? İnsanlar fısıltıyla. Onun binlerce yıl önce ölmüş. Ancak ölümün gri topraklarından geri dönmüş büyük bir büyücü olduğunu söylüyor. Akilonya kralını devirmek ve kendi hanedanını yeniden kurmak için geldiğini anlatıyorlar. Ne fark eder, diye bağırdı Conan öfkeyle. Ben, Belverus'un iblislerle dolu çukurlarından ve dağlardaki şeytani güçlerden geldim. Eğer halk ayaklanırsa, Servius başını salladı. Doğu ve Orta eyaletlerdeki en güçlü destekçileriniz ya öldü, ya kaçtı, ya da hapsedildi. Gunderland çok kuzeyde, Poyton ise çok uzakta, güneyde. Bosonlular ise batıdaki sınır boylarına çekildi. Bu güçleri toplamak haftalar sürer ve bu gerçekleştirilmeden önce her bir ordu parçası, Amalrik tarafından ayrı ayrı saldırıya uğrayıp yok edilir. Ama merkezi eyaletlerdeki bir ayaklanma, terazinin dengesini bizim lehimize değiştirir, diye haykırdı Conan. Gündermenler ve Poytonliler buraya gelene kadar Tarantia'yı ele geçirip Amalrik'e karşı savunabiliriz. Servius duraksadı, sesi neredeyse duyulmayacak bir fısıltıya dönüştü. İnsanlar sizin lanetlenip öldüğünüze inanıyor. O örtülü yabancının, sizi öldürmek ve ordunuzu yıkmak için kara bir büyü yaptığını söylüyorlar. Büyük çan, cenaze ağıtınızı çaldı. Herkes öldüğünüzden emin ve merkezi eyaletler. Yaşadığınızı bilseler bile ayağa kalkmazlar. Cesaret edemezler. Valkya'da büyünün karşısında yenildiniz. O büyü, daha o gece haberi Tarantia'ya getirdi, sokaklarda insanlar bunu bağırıyordu. Bir Nemedyan rahibi. Tarantia sokaklarında hala hafızanıza sadık olan adamları öldürmek için yine kara büyü kullandı. Bunu kendi gözlerimle gördüm. Silahlı adamlar sinek gibi döküldü. Sokaklarda, hiç kimsenin anlam veremediği bir şekilde can verdiler. O zayıf rahip güldü ve şöyle dedi, ben sadece Altaro'yum. Sadece, o gizemli örtüyü giyen Orastiz'in bir yardımcısıyım. Güç bana ait değil, güç sadece benim aracılığımla işliyor. Peki, dedi Conan sertçe. Onursuzca ve boyunduruk altında yaşamaktansa. Onurla ölmek daha iyi değil mi? Ölüm, baskıdan, kölelikten ve mutlak bir yıkımdan daha iyi değil midir? Büyü korkusu bir kez kalbe girdi mi, mantık dışarıda kalır, diye yanıtladı Servius. Merkezi eyaletlerin korkusu, sizin için ayağa kalkamayacak kadar büyük. Dış eyaletler sizin için savaşabilirdi. Ancak Valkya'da ordunuzu vuran o aynı büyü, sizi tekrar vuracaktır. Nemedyanlar şu an Akilonya'nın en geniş, en zengin ve en yoğun nüfuslu bölgelerine hakim. Ve hala yanınızda olabilecek o az sayıdaki güçle onları yenmeniz imkansız. Sadık tebaalarınızı boş yere feda etmiş olursunuz. Bunu derin bir üzüntüyle söylüyorum ama gerçek bu, Kral Conan. Siz artık krallığı olmayan bir kralsınız. Conan cevap vermeden ateşe baktı. Yanmakta olan büyük bir kütük, kıvılcım bile çıkarmadan alevlerin arasında çöktü. Tıpkı krallığının yıkılışı gibi. Conan, bu maddi illüzyonun, bu perdenin arkasındaki kasvetli gerçekliğin varlığını bir kez daha hissetti. Kaderin o amansız, acımasız azmini iliklerine kadar duyumsadı. Ruhunu öfkeli bir kapana kısılmışlık hissi sardı.
Yok etmek, öldürmek isteyen kırmızı bir öfke içinde parıldadı. Sarayımın yetkilileri nerede, diye sordu sonunda. Palantides, Valkya'da ağır yaralandı. Ailesi fidyesini ödedi ve şimdi Attalus'taki kalesinde yatıyor. Bir daha ata binebilirse şanslı sayılır. Şansölye Publius, kılık değiştirerek krallıktan kaçtı, nereye gittiğini kimse bilmiyor. Konsey dağıtıldı. Bazıları hapsedildi, bazıları sürgün edildi. Sadık tebaalarınızın birçoğu ölüme gönderildi. Örneğin bu gece, Kontes Albayona, celladın baltasıyla yüzleşecek. Conan irkildi. Servius'a öyle bir öfkeyle baktı ki. Mavi gözlerinde yanan o korkunç ışık yüzünden, soylu adam geriye doğru sindi. Neden? Çünkü Valerius'un metresi olmayı reddetti. Topraklarına el koyuldu, adamları köle olarak satıldı. Ve bu gece yarısı, Demir Kule'de başı vurulacak. Dikkat edin kralım. Benim için her zaman kralım olarak kalacaksınız. Yakalanmadan önce buradan kaçın. Bugünlerde kimse güvende değil. Casuslar ve muhbirler aramızda gizlice dolaşıyor. En ufak bir hoşnutsuzluğu bile ihanet ve isyan olarak bildiriyorlar. Kendinizi tebaanıza ifşa ederseniz, bu sadece yakalanıp ölümünüze yol açar. Atlarım ve güvenebileceğim tüm adamlar emrinizdedir. Şafaktan önce Tarantia'dan çok uzakta olabilir. Sınıra doğru ilerleyebiliriz. Krallığınızı geri almanıza yardım edemesem bile, en azından sürgünde size yoldaşlık edebilirim. Conan başını salladı. Servius, çenesini güçlü yumruğuna dayamış, ateşin içine bakan kralı huzursuzca izledi. Ateşin ışığı, çelik zırhında ve kasvetli gözlerinde kırmızı yansımalar bırakıyordu. Gözleri, karanlıkta bir kurdun gözleri gibi parlıyordu. Servius o an, geçmişte olduğundan çok daha güçlü bir şekilde. Karşısında vahşi, yabancı bir gücün durduğunun farkına vardı. Zırhının altındaki o muazzam beden, medeni insanlara kıyasla çok daha sert ve esnekti. Bu adamın içinde ilkel çağların elemental ateşi yanıyordu. Kralın bu barbarca duruşu, medeniyetin getirdiği tüm dış kabuklar soyulduğunda, altından çıkan o vahşi çekirdeği açıkça ortaya koyuyordu. Conan, kendi özüne, saf haline dönüyordu. Medeni bir adamın bu koşullarda vereceği tepkileri vermiyor, zihni aynı kanallarda akmıyordu. O, tamamen öngörülemez biriydi. Akilonya kralı ile Kimmer tepelerinin deri giysili katili arasında. Şu an sadece tek bir adım vardı. Mümkün olursa, Poytaini'ye gideceğim, dedi sonunda Conan. Ama yalnız bineceğim. Ve Akilonya kralı olarak, yapmam gereken son bir görev var. Ne demek istiyorsunuz majesteleri, diye sordu Servius, sesinde kötü bir önseziyle. Bu gece, Albayona için Tarantia'ya gidiyorum, diye cevapladı kral. Diğer sadık tebaalarımı korumayı başaramadım. Eğer onun kafasını alacaklarsa, benimkini de alabilirler. Bu delilik, diye bağırdı Servius, sendeleyerek ayağa fırlayıp elini boğazına götürerek. Sanki celladın ilmeğini kendi boynunda hissetmiş gibi. Kulenin, çok az kişinin bildiği sırları vardır, dedi Conan. Ayrıca, Albayona'yı bana olan sadakati yüzünden ölüme terk etmek, bir köpeğin yapacağı şeydir. Belki krallığı olmayan bir kralım, ama onursuz bir adam değilim. Bu hepimizi mahvedecek, diye fısıldadı Servius. Başarısız olursam, kimseyi değil, sadece beni mahveder. Sen zaten yeterince risk aldın. Bu gece yalnız gidiyorum. Senden tek bir şey istiyorum, bana bir göz bandı. Elime bir asa. Ve yolcuların giydiği türden sade giysiler temin et. Tarantia'nın büyük kemerli kapılarından, birçok adam geçti. Gün batımı ve gece yarısı arasında, gecikmiş yolcular, uzaktan gelen tüccarlar, yüklü katırlar. Ve çevredeki çiftliklerden, bağlardan dönen özgür işçiler. Şimdi, Valerius'un merkezi eyaletlerdeki üstünlüğü sebebiyle kapılarda katı bir denetim yoktu. Geniş alanda, düzenli bir akış halinde akan halkın dikkati dağılmıştı. Disiplin gevşemişti. Kapıda duran Nemedia askerleri, yani muhafızlar, yarı sarhoştu. Yakışıklı köylü kızlarını izlemekle meşguldüler. Zorbalık edebilecekleri işçileri, tozluları veya zengin tüccarları fark edemeyecek kadar sarhoş. Hatta, yıpranmış peleriniyle bile güçlü bedeninin sert çizgilerini gizleyemeyen, uzun boylu bir yolcuyu bile görmediler. Bu adam, kendini dik ve agresif bir duruşla taşıyordu. Bunu kendisinin fark etmesi ne kadar doğalsa, gizlemesi de o kadar imkansızdı. Deri bir saç örtüsü, kaşlarının üzerinden aşağı doğru alçalmış.
Bir gözünü ve yüz hatlarını gölgeleyen büyük bir yama gibi kalmıştı. Kaslı, kahverengi eliyle uzun ve kalın bir asa tutuyordu. Meşalelerin alev alev yandığı kemerden yavaşça yürüdü. Sönük ve sarhoş gardiyanlar tarafından tamamen görmezden gelinerek Tarantia'nın geniş sokaklarına çıktı. Bu iyi aydınlatılmış sokaklarda, her zamanki kalabalıklar dolaşıyordu. Dükkanlar ve tezgahlar açık kalmış, ürünler sergilenmişti. Ancak kalabalığın içinde, sürekli tekrarlanan bir tema vardı, ne medya askerleri. Tek tek ya da gruplar halinde. Kibirli bir edayla kalabalığın arasından kendilerinden geçmişçesine yürüyorlardı. Kadınlar yollarından kaçıyor. Erkekler ise koyu kaşlarını çatıp, yumruklarını sıkarak kenara çekiliyordu. Akilonlular gururlu bir ırkti ve bu askerler, onların kalıtsal düşmanlarıydı. Uzun yolcunun parmakları asasına düğümlendi. Ama o da, tıpkı diğerleri gibi, zırhlı adamlara yol vermek için kenara çekildi. Bu devingen kalabalığın içinde, soluk, tozlu giysileriyle pek dikkat çekmiyordu. Ama bir keresinde, bir kılıç satıcısının tezgahından geçerken, geniş kapıdan süzülen ışık tam anlamıyla üzerine düştü. Üzerinde yoğun bir bakış hissettiğini düşünerek hızla döndü. Ve kalabalığın içinde bir adam gördü. Özgür bir işçinin kahverengi kıyafetleri içindeki bu adam, ona sadakatle bakıyordu. Ancak fark edildiğini anlayınca, aşırı bir aceleyle uzaklaştı ve kalabalığın arasında kayboldu. Conan, dar bir yan sokağa saptı ve adımlarını hızlandırdı. Belki sadece boş bir meraktı, ama riske giremezdi. Karanlık demir kule. Kaleden yalıtılmış, dar sokakların ve kalabalık evlerin oluşturduğu bir labirentin ortasında duruyordu. Şehrin yerlilerine bile yabancı gelen bu kasvetli alan. Ağır taş ve siyah demirden oluşan antik, korkutucu bir yığındı. Geçmişin o sert yüzyıllarında, bir kale olarak hizmet vermişti. Oradan çok uzak olmayan bir yerde. Kısmen terk edilmiş apartmanların ve depoların karmaşasında kaybolmuş. Eski bir gözetleme kulesi yükseliyordu. Öyle eskiydi ki, 100 yıl öncesinin şehir haritalarında bile unutulmuştu. Asıl amacı çoktan silinmişti. Dışarıdan bakıldığında, dilenciler ve hırsızlar tarafından bir uyku odası olarak yağmalanmasını engelleyen paslı, antik bir kilidi var gibi görünüyordu. Oysa gerçekte bu kilit, nispeten yeni, son derece güçlü ve kurnazca gizlenmiş bir mekanizmaydı. Krallıkta, o kulenin sırrını bilen yarım düzine adam bile yoktu. Devasa, yeşil kabuklu kilitte hiçbir anahtar deliği görünmüyordu. Ama Conan'ın parmakları, kapının üzerinde adeta dans etti. Sıradan bir gözün asla göremeyeceği düğmelere sırayla bastı. Kapı sessizce içeriye doğru açıldı. Conan, tamamen karanlığın içine süzüldü ve kapıyı arkasından iterek kapattı. İçeride yakılan hafif bir ışık, kuleyi boş, çıplak ve silindirik bir gövde olarak açığa çıkardı. Bir köşede, tanıdık bir hareketle taş duvarı yokladı. Zemindeki gizli düzeneyi tetikleyen çıkıntıyı hissetti. Taşı hızla kaldırdı ve hiç tereddüt etmeden, altındaki karanlık açıklığa kendini bıraktı. Ayakları, taş basamakları birer birer bularak aşağıya indi. Bu merdivenler, doğrudan demir kulenin temellerine, yani 3 sokak öteye uzanan dar bir tünele açılıyordu. Kaledeki çan, sadece gece yarısı ya da bir kralın ölümünde çalacak olan o devasa çan. Aniden patladı. Loş ışıklı bir odada, demir kulenin bir kapısı açıldı ve koridora karanlık bir figür çıktı. Kulenin iç kısmı da dışı kadar ürkütücüydü. Devasa taş duvarlar pürüzlü ve süssüzdü. Zemindeki taşlar, nesiller boyu burayı çiğneyen ayaklar yüzünden aşınmıştı. Derin nişlere yerleştirilmiş meşalelerin loş ışığı, koridora karamsar bir hava katıyordu. O kasvetli koridorda yürüyen adam, çevresiyle kusursuz bir uyum içindeydi. Sıkı oturan, siyah ipek giysiler içinde, uzun boylu ve güçlü yapılı bir adamdı. Başının üzerine, omuzlarına kadar inen siyah bir kapüşün çekmişti, gözleri için 2 delik açılmıştı. Omuzlarında gevşek, siyah bir pelerin asılıydı. Elinde ise, şekli ne bir alete ne de bilinen bir silaha benzeyen, ağır bir balta tutuyordu. Koridorda ilerlerken, bir figür topallayarak ona doğru yaklaştı. Bu, mızrağının ve elindeki delikli fenerin ağırlığı altında eğilmiş, bükülmüş. Huysuz yaşlı bir adamdı. "Selefin kadar hızlı değilsin, usta cellat," diye homurdandı yaşlı adam. "Gece yarısı yeni girdi. Ve maskeli adamlar hanımefendinin hücresinde seni bekliyorlar. Çan sesleri hala kuleler arasında yankılanıyor,"
diye yanıtladı cellat. Eğer Akilonlular gibi hızlıca atlayıp koşmazsam, benden önceki o köpek gibi. Kolumu her an göreve hazır bulurlar. Beni görev yerine götür, yaşlı bekçi. Ve sonra beni kendi başıma bırak. Bence benim işim. Mitra adına, senin şu soğuk koridorlarda dolaşıp paslı zindan kapılarına bakmandan çok daha tatlı. Bir ticaret. Çünkü ben, bu gece Tarantia'nın en güzel kafasını ortadan kaldıracağım. Nöbetçi, koridorda hala homurdanarak topallamaya devam etti. Cellat ise yavaş adımlarla yoluna döndü. Birkaç adım sonra koridorun köşesini döndüğünde, solunda, kısmen açık duran bir kapı fark etti. Eğer düşünseydi, o kapının, eski bekçi öldüğünden beri hiç açılmadığını bilirdi, ama düşünmek onun işi değildi. Kilitsiz kapının önünden geçerken hiçbir şeyin ters gittiğini fark etmedi. Fark ettiğinde ise, artık çok geçti. Yumuşak bir kaplan adımı ve bir pelerinin hışırtısı onu uyardı. Ama daha dönemeden, ağır, kaslı bir kol boğazına arkadan dolandı. Dudaklarından çıkacak olan çığlığı daha başlamadan ezdi. O kısa saniyede, müthiş bir panik dalgasıyla anladı ki, kendisi gibi güçlü bir adam bile, bu saldırganın karşısında tamamen çaresizdi. Ve ardından, hazır bekleyen hançerin soğukluğunu hissetti. "Ne medya köpeği," diye mırıldandı, kulağının dibindeki öfkeli ses. "Bu, senin keseceğin son Akilonya kafası olacak." Ve bu, hayatta duyduğu son şeydi. Nemli bir zindanda, sadece sönmekte olan tek bir meşaleyle aydınlanmış alanda, 3 adam duruyordu. Taş zemin üzerinde diz çökmüş, yukarıya. Cellatlarına çılgınca ve çaresizce bakan genç bir kadın vardı. Üzerinde sadece basit bir gecelik vardı. Altın saçları beyaz omuzlarına parlak dalgalar halinde dökülüyordu. Ve bilekleri arkasından sıkıca bağlanmıştı. Belirsiz meşale ışığında bile, darmadağınık haline ve korkudan sararmış yüzüne rağmen, güzelliği nefes kesiciydi. Sessizce diz çökmüş, gözleri kocaman açılmış bir halde işkencecilerine bakıyordu. Erkekler ise, tamamen maskeli ve pelerinliydi. Böyle bir eylem, fethedilen bu topraklarda bile gizli tutulmalıydı. Kadın yine de hepsini tanımıştı, ama bildiği sırlar, o geceden sonra kimseye zarar veremeyecekti. "Merhametli egemenimiz size bir şans daha sunuyor, Kontes," dedi üçü arasındaki en uzun adam. Kusursuz bir Akilonya aksanıyla konuşuyordu. "Bana dedi ki, eğer gururlu, asi ruhunu yumuşatırsan, kollarım hala sana açık. Eğer kabul etmezsen," eliyle hücrenin ortasındaki kasvetli, ahşap kütüğü işaret etti. Kütük siyah lekelerle kaplıydı. Keskin bir baltanın, esnek bir eti keserek odunun içine battığı derin yarıklarla doluydu. Albayona titredi ve sarardı, geriye doğru çekildi. Genç ve enerjik bedenindeki her bir lif, yaşama arzusuyla titriyordu. Valerius gençti. Ve yakışıklıydı. Birçok kadın onu canı pahasına seviyordu, bunu biliyordu. Ama o yumuşak, genç vücudunu bu kütükten ve damlayan baltadan kurtaracak o kelimeyi bir türlü söyleyemiyordu. Aklını toparlayamıyordu. Çünkü Valerius'un kolları, teninde, ölüm korkusundan çok daha büyük bir tiksinti uyandırıyordu. Çaresizce başını salladı. İçindeki bir dürtü, yaşama içgüdüsünden bile daha karşı konulmazdı. "O zaman söylenecek başka bir şey yok," diye bağırdı diğer adam sabırsızca. Nemediya aksanıyla konuşuyordu. Nerede kaldı bu cellat? Sanki bu kelimeyle çağrılmış gibi, zindan kapısı sessizce açıldı. Büyük, devasa bir figür, yeraltı dünyasından çıkmış siyah bir gölge gibi eşikte belirdi. Albayona o kasvetli silüeti görünce, boğuk bir çığlık attı. Diğer adamlar da bir an sessizce baktı. Belki de kapüşonlu bu figür karşısında batıl inançlı bir korku ve hayranlık hissetmişlerdi. Kapüşonun altındaki gözler, mavi birer ateş kömürü gibi parlıyordu. Bu gözler üzerlerinde gezindikçe, adamların her birinin omurgasından aşağı soğuk bir ürperti geçti. Sonra, uzun boylu Akilonyan, kızı sertçe yakaladı ve kütüğe doğru sürükledi. Kız kontrolsüzce çığlık atarak umutsuzca direndi, korkudan panik içindeydi. Ama adam, acımasızca onu dizlerinin üzerine çöktürdü ve sarı kafasını kanlı kütüğe bastırdı. "Neden gecikiyorsun, cellat?" diye öfkeyle haykırdı. "Görevini yap." Yanıt olarak, zindanda kısa, hafif, ama tarif edilemez derecede tehditkar bir kahkaha patladı. Herkes olduğu yerde dona kaldı. Kapüşonlu şekle baktılar. İki pelerinli adam, kızın üzerine eğilmiş, kızı diz çökmüş halde tutuyor. Başını yukarı baksın diye zorluyordu.
Bu uygunsuz neşe de ne demek, köpek, diye sordu Akilonyan huzursuzca. Siyah giysili adam, başlığını tek bir hareketle koparıp yere fırlattı. Kapalı kapıya sırtını dayayarak cellat baltasını havaya kaldırdı. "Beni tanıyor musunuz, köpekler?" diye mırıldandı. "Beni, tanıyor musunuz?" Nefes kesen o ölümcül sessizlik, bir çığlıkla bölündü. "Kral," diye bağırdı Albayon'a. Kendini tutan adamın ellerinden çılgınca kurtulmaya çalışarak. "Ah, Mitra, kral." Üç adam, birer heykel gibi dona kaldı. Sonra Akilonyan, kendi duyularından şüphe eden bir adam gibi kekeledi. "Conan, kral, ya da onun hayaleti. Ne şeytanın işi bu? Şeytanın işi ya, şeytanlarla eş olsun," diye alay etti Conan. Dudakları tebessüm ediyordu ama cehennemi gözlerinde ölümcül alevler yanıyordu. "Gelin baylar. Kozlarımızı paylaşalım. Kılıçlarınız var. Benimse bu baltam. Ne yalan söyleyeyim. Bu kasap aleti, şu an bu ele çok iyi oturdu, güzel lordlarım." "Hücum," diye kükredi Akilonyan kılıcını çekerek. "Bu Conan. Ya onu öldüreceğiz. Ya da burada öleceğiz." Ve adeta bir büyüden uyanan Nemedia askerleri de kılıçlarını çekip kralın üzerine atıldılar. Cellat baltası aslında böyle bir düello için yapılmamıştı, ama kral. Bu ağır ve hantal silahı kuş tüyü gibi hafifçe savuruyordu. Hızlı ayaklarıyla pozisyonunu sürekli değiştirerek, üçünün birden hamle yapmasını engelliyordu. Baltasının tersiyle, ilk adamın kılıcını havada yakalayıp savurdu. Adam daha geri çekilmeye ya da siper almaya fırsat bulamadan, ölümcül bir karşı darbeyle göğsünü yardı. Kalan son Nemedia askeri, sert bir darbe savurdu ama ıskaladı. Dengesini toparlayamadan, Conan'ın baltası beynini havaya uçurdu. Hemen ardından, Akilonyan köşeye sıkışmıştı. Üzerine yağan darbelerden çaresizce kaçmaya çalışıyor. Yardım istemek için bağırmaya bile fırsat bulamıyordu. Aniden Conan'ın uzun sol kolu ileri fırladı ve adamın yüzündeki maskeyi çekip yırttı. Altından solgun yüz hatları çıktı. "Köpek," diye kükredi kral. "Seni tanıdığımı sanıyordum. Hain, lanet olası asi. Bu saf çelik bile senin o aşağılık kafan için fazla onurlu. Hayır, hırsızlar gibi öleceksin." Balta, yıkıcı bir kavisle indi. Akilonyan çığlık atarak dizlerinin üzerine çöktü. Sağ kolunun kopan kütüğünü kavramaya çalışırken etrafa kanlar fışkırdı. Kolu dirseğinden kopmuştu. Ve balta, iniş hızıyla adamın yan tarafını öyle derinlemesine yarmıştı ki İç organları dışarı döküldü. "Orada yat ve kan kaybından geber," diye homurdandı Conan, baltayı tiksintiyle yere fırlatarak. "Gel, kontes," eğildi. Kızın bileklerini bağlayan ipleri tek hamlede kesti ve onu tıpkı bir çocukmuş gibi kucağına alarak zindandan dışarı adım attı. Kız histerik bir şekilde ağlıyor. Kollarını kralın kaslı boynuna dolamış, çılgınca ona sarılıyordu. "Sakin ol," diye mırıldandı Conan. "Henüz buradan çıkmadık. Eğer merdivenlerin üstündeki gizli kapıya ulaşırsak, tünel orada. Şeytan alsın." Bu kalın duvarların arkasından bile o sesi duymuşlar. Koridorda zırh sesleri, adamların ayak patırtıları ve bağırışları, tonozlu çatının altında yankılanmaya başladı. Eğik figürlü yaşlı bekçi, fenerini havada tutarak hızla koridordan aşağı topalladı. Işık, tamamen Conan ve kızın üzerine düştü. Kimörlü ona doğru lanetler savurdu, ama yaşlı nöbetçi hem fenerini hem de mızrağını bırakıp, çatlak sesiyle avazı çıktığı kadar yardım çığlıkları atarak koridorda kaçmaya başladı. Derinden gelen daha büyük bağırışlar ona cevap verdi. Conan hızla döndü ve ters yöne doğru koştu. Gizli kilidin ve tünelin bulunduğu zindandan önü kesilmişti. Kulenin içine doğru çekilmek zorundaydı. Buradan nasıl çıkacağını biliyordu. Çünkü kral olmadan önce kendisi de bu kasvetli yapıda hapsedilmişti. Yan bir geçide saptı, ardından hızla başka bir koridora çıktı. Burası, geldiği koridora paralel uzanan daha geniş ve şu an için boş bir yerdi. Sadece birkaç adım ilerledikten sonra, tekrar döndü ve başka bir yan geçitten aşağı indi. Bu hamle, onu ilk ayrıldığı koridora, ama daha stratejik bir noktaya getirdi. Birkaç adım yukarıda, ağır ve çivili bir kapı vardı. Kapının önünde, zırhı ve miğferiyle sakallı bir Nemedia askeri duruyordu. Sırtı Conan'a dönüktü, koridorun yukarısındaki karmaşaya ve sallanan fenerlere vahşice bakıyordu. Conan tereddüt etmedi. Kızı yavaşça yere bırakıp, elinde kılıcıyla, hızlı ve sessizce koştu. Adam tam arkasını dönerken, kral ona ulaştı.
Muhafız şaşkınlık ve korkuyla bağırıp mızrağını kaldırmaya çalıştı. Ama o hantal silahı devreye sokamadan, Conan kılıcını indirdi. Bir öküzü bile devirebilecek müthiş bir güçle, adamın miğferine vurdu. Miğfer ve kafatası birbirine geçti. Ve gardiyan cansız bir şekilde yere serildi. Bir anda Conan, kapıyı kilitleyen devasa demir sürgüyü çekti. Bu sürgü, sıradan bir adamın hareket ettiremeyeceği kadar ağırdı. Aceleyle Albayona'yı çağırdı, kız sendeleyerek ona doğru koştu. Conan, kızı tek koluyla kavrayıp kapıdan geçirdi ve dışarıdaki zifiri karanlığa taşıdı. Dar bir sokağa girmişlerdi, sokak zift kadar siyahtı. Bir yanda kulenin yüksek duvarları, diğer yanda ise bitişik binaların dik taş arkalıkları yükseliyordu. Conan, karanlıkta cesaret edebildiği kadar hızlı ilerliyor. Elleriyle bir kapı ya da pencere bulabilmek için karşı duvarı yokluyordu, ama hiçbir şey yoktu. Büyük kapı arkalarında gürültüyle açıldı ve askerler dışarı akın etmeye başladı. Göğüs zırhlarında meşalelerin ışığı ve çıplak kılıçlar parlıyordu. Etrafa sertçe baktılar, bağırıyorlardı. Meşaleler, karanlığı delmeye yetmiyor, sadece birkaç adım ötesini aydınlatıyordu. Sonra aceleyle, rastgele bir ara sokağa doğru koştular. Şans eseri, Conan ve Albayona'nın gittiği yönün tam tersine gidiyorlardı. Hatalarını çabuk anlayacaklar, diye mırıldandı Conan, adımlarını daha da hızlandırarak. Eğer bu cehennem duvarında bir çatlak bulabilirsek. Lanet olsun. Sokak nöbetçileri. Önlerinde hafif bir parıltı belirdi. Sokağın dar bir geçidi açıldığı yerde. Loş figürlerin yükseldiğini ve çeliğin pırıltısını gördü. Gerçekten de, sokaktaki gürültüyü duymuş olan sokak nöbetçileriydi bunlar. "Kim var orada?" diye bağırdılar. Conan, o nefret ettiği Nemedia aksanını duyunca dişlerini sıktı. "Arkamda kal," diye emretti kıza. Diğer muhafızlar geri dönüp bizi araya sıkıştırmadan önce. "Bu yolu yarmamız gerekiyor." Ve kılıcını sıkıca kavrayarak, doğrudan yaklaşan figürlere doğru koştu. Sürpriz faktörü ondaydı. Onları uzaktaki fener parıltısı sayesinde görebiliyordu. Ancak onlar, sokağın derinliklerindeki zifiri karanlıktan üzerlerine neyin geldiğini göremiyorlardı. Neler olduğunu fark edemeden, yaralı bir aslanın sessiz öfkesiyle aralarına daldı. Tek şansı, onlar akıllarını başlarına toplamadan önce burayı yarıp geçmekti. Ama karşısındakiler, sınır savaşlarının gazisi olan, tam teçhizatlı, sert elli askerlerdi. Şaşkınlıklarının yerini hemen savaş içgüdüsü aldı. İlk hamlede üçü birden yere yığıldı. Ama kendilerine saldıranın tek bir adam olduğunu anladıkları an, tepkileri gecikmedi. Çeliklerin uğultusu sağır edici bir şekilde yükseldi ve kıvılcımlar patladı. Conan'ın kılıcı miğferlere ve zırhlara çarpıyordu. Onların kendisini gördüğünden çok daha iyi görebiliyordu. Loş ışıkta hızla hareket eden silüeti, belirsiz bir hedefti. Savrulan kılıçlar ya havayı kesiyor ya da Conan'ın öfke ve kesinlikle dolu kasırga gibi esen bıçağına çarpıp sekiyordu. Ama arkasından, az önceki gardiyanların bağırışları duyuldu, koşarak geri dönüyorlardı. Karşısındaki zırhlı figürler ise hala yolunu çelik bir duvar gibi kapatmaktaydı. Birkaç saniye içinde muhafızlar arkasından saldıracaktı. Çaresizce vuruşlarını iki katına çıkardı. Bir örsün üzerindeki demirci gibi baltasını, kılıcını savuruyordu. Ve tam o anda, beklenmedik bir şey oldu. Nöbetçilerin arkasında aniden 20 kadar siyah figür belirdi. Havada ölümcül darbelerin sesleri yankılandı. Çelikler karanlıkta parıldıyor. Adamlar arkalarından ölümcül darbeler alarak çığlıklar atıyordu. Bir anda ara sokak, kıvranan bedenlerle doldu. Koyu pelerinli bir şekil, kılıcını kaldırmış halde Conan'a doğru fırladı. Sağ elinde çeliğin pırıltısı vardı. Ama sol elini boş bir şekilde krala doğru uzattı ve aceleyle fısıldadı. Bu taraftan, majesteleri, çabuk, şaşkınlıkla bir küfür savuran Conan. Albayona'yı devasa koluyla bir kez daha kavradı ve bu bilinmeyen yoldaşın peşine düştü. Tereddüt edecek zamanı yoktu. Arkalarından 30 kadar hapishane gardiyanı yaklaşmaktaydı. Gizemli figürlerin korumasında, sokaktan aşağıya hızla koştular. Conan, kucağındaki kontesi sanki bir kuşmuş gibi taşıyordu. Kendisini kurtaranlar hakkında hiçbir şey bilmiyordu. Tek görebildiği, hepsinin koyu pelerinler ve kapüşonlar taktığıydı. Kafasından binbir çeşit şüphe geçiyordu. Ama en azından bu adamlar düşmanlarını yere sermişti. Ve şu an onları takip etmekten başka çaresi yoktu.
Şüphesini hissetmiş gibi, lider adam hafifçe koluna dokundu ve konuştu. Korkmayın, Kral Conan. Biz sizin sadık tebaanızız. Ses tanıdık değildi. Ama aksan, merkezi eyaletlerin gururlu Akilonya aksanıydı. Arkalarında, çamurun içinde sendeleyen muhafızlar intikam çığlıkları atıyor. Ara sokağa doğru fırlıyorlardı. Muhafızlar, uzaktaki sokağın ışığı ile bu zifiri karanlık arasında hareket eden belirsiz bir kütle gibiydi. Ama kapüşonlu adamlar, aniden görünüşte tamamen boş olan bir duvara doğru döndüler. Conan orada bir kapının açıldığını görünce şaşkınlıkla mırıldandı. Gündüz vakti bu sokağın her yerinden geçmişti ve orada hiçbir kapı fark etmemişti. İçeriye süzüldüler ve kapı arkalarından klik sesiyle kapandı. Kilitlenmişti. Bu ses pek güven verici olmasa da, rehberleri tanıdık bir hassasiyetle hareket ediyor. Conan'ı her iki dirseğinden tutarak yönlendiriyordu. Zifiri karanlık bir tünelden geçmek gibiydi. Conan, Albayona'nın ince bedeninin kollarında hala titrediğini hissedebiliyordu. Sonra, ileride hafif bir açıklık belirdi. Karanlığın içinde, sadece biraz daha az siyah olan kemerli bir geçit ve oradan geçtiler. Sonrasında, kafa karıştırıcı derecede loş, gölgeli saraylar, labirent gibi sokaklar ve kıvrımlı koridorlar geldi. Hepsi tam bir sessizlik içinde geçildi. Ta ki en sonunda, geniş ve aydınlık bir odaya çıkana kadar. Conan buranın neresi olduğunu tahmin bile edemiyordu. Çünkü geçtikleri o sinsi, dolambaçlı yollar onun o ilkel yön duygusunu bile tamamen altüst etmişti.